Merak etme abi. Ben yanındayım. Seni mutlaka koruyacağım. Neden? Tank Rui. Çoktan gitmiş olmalıydın. Çoktan ZC'in bedelini ödemeliydin. Zizi senin yüzünden artık yok. Neden giden sen olmadın? Baba, savaşmak istemiyorum. Cepheye gitmek istemiyorum. Baba, gitmek istemiyorum. Ben aslında Zengogong Malikanesi ailesinin hanımıyım. Tang Rui erkek kılığına girdim. Tang Mu yerine cephede çarpıştım. Onun onurlandırılmasını ve general olmasını sağladım. Tang Mu, cesaretiyle öne çıkan, büyük başarılar gösteren kişidir. Özel olarak Yang Wei Generali unvanı verilmiştir. Hükmüm böyledir. Emriniz başım üstüne. Eskiden kardeşlik bağlarımız iyiydi. Ta ki Tang Mu, sahte kardeş Tang Ji'yi eve getirene kadar. Bana yaptığı onca iftirayı asla umursamadım. Fakat o, tüm Tang ailesine zarar vermeye kalktı. Zihisi. Zihi. Zisi. Kötü kadın. Neden? Neden Zisi'nin sonunu hazırladın? Abi, o kadın, onun ailemizde bir derdi var. O, herkese zarar verecekti. Hiç düşünmemiştim. Abinin benden bu kadar nefret edeceğini. Neden giden kişi? Sen olmadın. Eğer her şeye yeniden başlayabilseydim, asla bu nankör abi için yaşamazdım. Tangu ile artık tüm bağlarımı kopardım. Bu da ne? Yeniden mi doğdum? Onu vahşi hayvanların olduğu o yere atın. Yem olsun. Genç efendi Mu ama bu. Bedelini ödemelisin. Dişçiye neden zarar verdin? Tang Mu. Tang Mu ile birlikte yeniden doğmuşuz. Tang Mu o kadar kötü biri ki, bebeklere bile zarar verecek kadar ileri gitti. Eğer nazik birinden yardım alabilir, bu felaketi atlatabilirsem, geçmiş ve şimdiki hayatımdaki her şeyin intikamını mutlaka 100 katıyla ondan alacağım. Olamaz değil mi? Henüz kimse yardımıma gelmemişken bir kurt tarafından mı yenileceğim? Kurtuldum. Majesteleri, bu kurda ne yapmamı istersiniz? Postunu yüzün. Postunu mu? Yüzeyim mi? Şuna bak. Canlı bir bebek. Küçük çocuk, benim kız kardeşim olur musun? Saray her zaman edebiyata savaştan daha çok önem vermiştir. Veliahtlar arasında okçuluk ve binicilikte usta olan pek kimse yok. Bu hangi majesteleri acaba? Konuşmuyor musun? Öyleyse seni de cezalandırmalıyız. Ne? Talihim ne kadar da acı. Prensim. Hiç konuşmuyor mu? Acaba şöyle bir durum olabilir mi? Daha konuşmayı bilmiyor olabilir mi? Biliyorum. Sadece onunla şakalaşıyorum. Bu çocuk gerçekten çok cesur. Üstelik ağlamıyor da. Onu sevdim. Şey olabilir mi? O henüz o kadar küçük ki senin onu korkuttuğunu bile anlamıyordur. Onu sarıp saralayın ve saraya götürün. Bu nasıl bir kader? Veliaht prens. Yoksa o ileride tahta geçtikten sadece bir ay sonra darbeyle canı alınan o zalim hükümdar mı? Xue Shao. Tanrım, beni hemen yanına alsan olmaz mı? Beni de onunla birlikte al. Kutsal ruh yardımcın olsun. O geceden sonra beni Xue Shao şehir dışındaki eski bir tapınağa yerleştirdi.
Yüer. Xue Shao beni sık sık ziyarete gelirdi. Ayrıca bana hem ilim hem de savaş sanatı öğretecek ustalar getirdi. Sanki o hakkında anlatılan söylentilerdeki kadar gaddar değilmiş gibi. Küçük Yüer. Bu kargaşa dolu dünyada ne kadar çok şey öğrenirsen kendini o kadar iyi korursun. Xue Yu, benim için seçtiği yeni ismim buydu. Hayatım yeniden başladı. Xue Shao sayesinde birinin sizi sevip korumasının ne olduğunu anladım. Ayrıca şunu da fark ettim ki geçmiş hayatımda Tang Mu beni hiçbir zaman öz kardeşi olarak görmemişti. Küçük Yuer, seni malikaneye götürmeye geldim. Veliaht Prens abi. Sahip olduğum pek bir akrabam yok. Beni sen büyüttün. Tahta çıkmanda sana yardım edeceğim. Bir kez daha. Aynı karanlık yola girmene asla izin vermeyeceğim. Yuer, daha doğduğun gün vahşi doğaya terk edildin. Çok narin bir çocuktun. Seni tam 15 yıldır şehir dışında yetiştirdim. Bana karşı hiç kin besliyor musun? Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin? Veliaht Prens abi. Sen benim hayatımı kurtardın. Üstelik sarayda çok hassas bir durumdaydın. Beni şehirden uzaklaştırmak aslında beni korumanın bir yoluydu. Pekala. Kin tutmadığına sevindim. Artık kendi yönetimimi kurdum ve sen de resmen Doğu Sarayı'ndaki Veliaht Prens Malikanesi'nin hanımı olacaksın. Ne istersen onu yapabilirsin. Veliaht Prens abi. Sen bu dünyadaki en ama en iyi abisin. Evet. Başkente döndükten sonra ne yapmayı planlıyorsun? O kadar çok şey var ki. Veliaht Prens ağabeyle birlikte başkentteki tüm lezzetleri tatmak istiyorum. Anlıyorum. Opera dinlemek, dans izlemek, ata binmek istiyorum. Ve hatta içki de içeceğim. Küçücük yaşında içki mi düşünüyorsun? Sen de koca adam oldun ama hala bir çocukla uğraşıyorsun. Ah peki. Şuna bak. Güzel mi? Zhihi güzeldir. Sana ne taksan yakışır. Abi. Peki buna ne dersin? Bu da fena değil. Üzerindeki elbiseyle harika bir uyum sağlar. Tangji. Beklendiği gibi yine Tang ailesi hanesine sızmış. Önceki yaşamında dilenci kılığına girmiş, kârlı bir günde Tang Mu'nun bacaklarına sarılıp bırakmamıştı. Tang Mu onu Tang ailesiye geri getirmiş ve ona iyi bakmıştı. Bu yaşamda Tang Mu mutlaka onu daha erken bulmuştur. Yalnız önünde artık bir engelim yok. Harekete geçtiğinde Tang Mu artık bir ölü sayılır. Neye bakıyorsun? Bir şeyi gözüne kestirdin galiba. İstiyorsan onu senin için alabilirim. Veliaht Prens abi, sen de neden? Benimle alay ediyorsun ki. Demin söylemedim mi? Ne yapmak istersen onu yap. Hepsi bende. Arkandayım. Sadece merak ettim. Kıyafetlerine ve tavırlarına bakılırsa ikisi de asil görünüyorlar. Nasıl yaralanabilirler? Şu beyefendi. Zen Gogong Malikanesi yani Tang ailesinin büyük oğlu. Tang Mu. Yanındaki de Tang ailesinin hanımefendisi. Tang Ji. Bu büyük genç efendi Tang az önce güvenlik şirketinin genç efendisiyle kavga etti. Kazandı mı yoksa kaybetti mi? Bütün şehir biliyor. Feci bir yenilgi. Vücudu oldukça yapılı duruyor. Onun usta bir dövüşçü olduğunu sanmıştım. Hiç beklemezdim. Bu kadar yetersiz olduğunu. Tang Mu dövüş sanatları bilse de önceki hayatında o çetin savaşların hepsini onun adına ben kazanmıştım. Zaten kaba kuvvetten başka bir şey olmayan sıradan bir hödük o. Vücudu yapılı mı dedin? Bakıyorum da Yüer büyümüş artık.
Veliaht Prens abi, eğer benimle dalga geçmeye devam edersen gerçekten darılacağım. Eskilerin bir şiirinde dendiği gibi. Hanem'in genç kızı artık büyüdü. Tamam sustum işte. Peki Veliaht Prens abi, az önce bahsettiğin şu kervansaray, hani şu işleri tüm ülkeye yayılan, sadrazamın bile hürmet göstermek zorunda olduğu Nanfeng Escort Kurumu mu? Evet, o ta kendisi. Peki o neden kervanın genç efendisiyle kavgaya tutuştu? Duyduğuma göre. Kervanın genç efendisi, Chu Zhenhong, Bayan Tang'e sarkıntılık edince, bu durum Bay Tang'ı küplere bindirmiş ve onu iyice bir benzetmiş. Tabii, işin içinde ne zaman Tangji olsa, Tang Mu mantığını kaybediyor. Geçmişte Tangji, hamlesini Tang Mu'nun doğum günü şöleninde yapmıştı. Günleri sayacak olursak, daha 3 ay var. Eğer bu hayatında en sevdiği kadının ellerinde sonu gelirse ve kendi aptallığı yüzünden ne hallere düştüğünü kendi gözleriyle görürse, bu oldukça ilginç olur. Neden Tang ailesiyle bu kadar ilgileniyorsun? Ne alakası var? Sadece son zamanlarda enerjim yerinde, biraz antrenman yapmak istiyorum. Antrenman mı? Bana gel o zaman. Eğer Veliaht Prens abi vaktin varsa, bu harika olur. Tank mu? Bu hayatta benim askeri başarım olmayınca, senin için engelleri kaldırmadığım ve tuzakları bozmadığım zaman, kendini bile koruyamayan beceriksizin tekisin. Sessizce bekleyip, adım adım nasıl mahvolduğunu izleyeceğim. Bu kadın neden Tang Rui'ye bu kadar çok benziyor? Hayır. Bu imkansız. O artık yok. Ebe'nin dediğine göre vahşi hayvanlar ondan geriye hiçbir şey bırakmamış. Abi, Oh, güzel, çok güzel. Eğer Jisi'yi beğenirse hepsini satın al. Hepsini mi satın alayım? boş ver. Madem ağabeyin benimle gezmeye hiç niyeti yok, o zaman konağa dönelim. Bunları konağa gönderin. Zihihi. Lütfen kızma artık. Abi sana daha sonra altın bir saç tokası yaptıracak. O zaman üzerinde kocaman bir yakut olsun isterim. O kadarı yetmez ki. Şöyle kocaman bir şey olmalı. Hayırsız evlat. Bütün gün boş geziyorsun. Üstelik şimdi de sokak ortasında kavgaya mı tutuşuyorsun? Tang ailesinin onurunu 5 paralık ettin. Baba, lütfen sakinleş. Her şey o Chu Zhenhong'un Zizi'ye sarkıntılık etmesi yüzündendi. Eğer öylece bıraksaydım, asıl o zaman insanlar malikanemizle dalga geçerlerdi. Zihihi. Yine mi zihihi? Aklın fikrin hep o nereden geldiği belli olmayan kızda. O zamanlar büyülenmiş gibiydin. Lapa lapa kar yağarken, her gün o varoş mahallelerine koşturup, bu kızı yanına getirdin ve her an başında bekledin. Senin için orduda ayarladığım o önemli mevkiye bile gitmedin. Hangi önemli mevkiymiş o? Sadece mutfaktan sorumlu küçük bir aşçıbaşıydı. Pes doğrusu, ben bu koca malikanenin büyük oğlu olarak, üstün dövüş yeteneklerimle ancak büyük bir general olabilirim. Ne askeri bir başarın var, ne de bir stratejin, neye güvenerek general olacaksın. Önceki hayatımda bu zamanlar çoktan rütbe almış haşmetli bir generalimi. Bu hayatımda şansım pek yaver gitmese de yarım ay sonra Jin ülkesinden elçiler başkente gelecek. Baba, acele etme. Çok yakında rütbe alıp mevki sahibi olacağım ve büyük işler başaracağım. Bu masalları git de annene anlat. Yumuşak yüzlü anne hayırsız evlat yetiştirirmiş. Şimdi beni iyi dinle. İmparatorun sağlığı yerinde değil, saraydaki dengeler her an değişebilir. Bir an önce tarafımızı seçmeliyiz. Yani siz Veliaht Prens'i destekleyelim mi diyorsunuz? Aynen öyle. Yarın değerli hediyeler hazırla ve Veliaht Prens'un yanına gidip tarafımızı belli et. Emredersiniz. Majesteleri,
Bugün en büyük oğul Zen Guogong Malikanesi, yine bir grup Jiangnanlı şarkıcı kız ve batı bölgelerinden değerli eşyalar gönderdi. Ayrıca çok gizli bir istihbaratı olduğunu ve bunu bizzat size rapor etmek istediğini söyledi. Ne gizli istihbaratıymış. Bunu gitsin babama rapor etsin. Ayrıca ona söyle, kendi yerini bilsin ve kötü niyetli oyunlardan uzak dursun. Emredersiniz. Majesteleri. Peki, şu şarkıcı kızlar ve değerli eşyalar ne olacak? Bunu sana öğretmem mi gerekiyor? Anlıyorum. Hemen halledeceğim. Bekle. Prenses Yu son zamanlarda nasıl? Efendim. Hanımefendi, Yu. Hiç dışarı çıkmadı, konakta dinleniyor. Hazırlık yapın. Tatil gününde ben onu dışarı gezmeye çıkaracağım. Emredersiniz. Abi, duydum ki gece pazarına biraz cin devleti tüccarı gelmiş. Mücevherlerin büyüklüğü adeta birer güvercin yumurtası kadarmış. Zihisi, dikkat et. Yerdeki bu kaygan şey de ne? Zihisi, Zizi, Zisihi, Zizihi, Zizhi, Korkudan aklın çıksın. Hadi hadi. Güzel mi? Güzel. Buraya gel. Veliaht Prens abi. Düşünemezdim. Bu başkentin gece pazarının bu kadar görkemli olabileceğini. Önceki hayatımda hep mücadele ediyordum. Hiç sıradan bir genç kız gibi şu gece pazarını gezmemiştim. Burası normalde bu kadar kalabalık olmaz. Ancak Jin devleti elçileri yakında geleceği için tüccarlar daha erkenci. Davrandılar, eğlenmene bak. Teşekkürler Veliaht Prens abi. Yuer bunu çok sevdi. Duydunuz mu? Veliaht Prens yeni konak açtığından beri pek çok güzeli yanına almış. Birkaç gün içinde o güzellerin hepsi gitti, izleri bile kalmadı. Benim duyduğuma göre ateşle yok edilmişler. Şu güzelleri gönderen Zhen Guogong Malikanesi ise gerçekten kapısına kara köpek kanı sürülmüş, tam bir bela gelmiş başına. Yuer, herkes öyle konuşuyor. Bedel ödettiğimi, hayatları hiçe saydığımı söylüyorlar. Korkmuyor musun? Yuer korkmuyor. Çünkü Veliaht Prens abi hiç de öyle biri değil. Şuna bak. Zihihi. Lütfen bir yudum al. Zihihi, Zizihi, sakın korkma. Köşkün içinde çoktan üstadlara dualar okuttum. Ayrıca korumaların sayısını 3 katına çıkardım. O düzenbazların, insanları korkutanların sana bir adım daha yaklaşmasına izin vermeyeceğim. Abi, çok korkuyorum. Şu an gözlerimi her kapattığımda gözümün önüne yaralar geliyor. Baba, anne, yoksa bana kırgın mısınız? İntikamımı almayı unutmadım bir an bile. Zihihi, korkma. Ağabey yanında. Ağabey artık kimsenin sana zarar vermesine izin vermeyecek. Dadı? En başta Muer, Zezejü evlatlık almamız için yalvardığında, aklıma doğar doğmaz kaybettiğim kızım gelmişti.
Bir anlık merhametle kabul etmiştim. Ben hata mı yaptım acaba? Hanımım, siz çok iyi niyetlisiniz. Genç hanıma kendi kızınız gibi baktınız. Sadece şimdi genç efendi de hanım da büyüdüler. Mahremiyete artık dikkat etme vakitleri geldi. Zezizi artık evlilik çağına geldi sayılır. Bu çiçek tanrıçası festivalinde onun için uygun bir aday bakacağım. Zizi, şuraya bak. Şu personel bakanlığından Bakan Ley'ün ikinci oğlu genç yaşında bilgin mertebesine ulaştı bile. Bir de şuradaki eski General Wang'in torunu, ailesinin durumu çok iyi, gelecekte kesinlikle asalet unvanını alacaktır. Anne, durup dururken neden bunları anlatıyorsun? Anne, Veliaht Prens aslında böyle festivallere hiç önem vermezdi. Ama bugün köşkte ziyafet vermesi büyük ihtimalle başka bir niyet taşıyor. Anne, lütfen ortalığı daha fazla karıştırma. Erkek er geç evlenir, kadın yuvadan uçmalı. Sonuçta bu Bak, kim bu hanım? Giyim kuşamı pek mütevazı, yine de Veliaht Prens adına konukları ağırlıyor. Herhalde prensin gözdesidir. O, Tang Rui. Kim bu acaba? Kendini sergileyip duruyor. Ağabeyimden duyduğuma göre güya eşsiz bir güzelliği varmış. Şu haline kıyafetlerine baksanıza. Tek bir düzgün takısı bile yok. Veliaht Prens'in cariyesi bile olsa. Belli ki hiç gözüne girememiş. Lütfen hepiniz benimle gelin. Az önce Tank Mu ona bakarken adeta aklını kaçırdı. Pis adam, başkasının onu elimden almasına izin veremem. Hanımlar, burada kısa bir süre bekleyin lütfen. Efendim? Ayağım. Sayın abla, neden durup dururken bana çelme taktınız? Ah, Bayan Tang, iyi misin? Seni hizmetçi parçası, bu ne cesaret böyle? Zen Gogong malikanesinin kızına nasıl çelme takarsın? Hemen diz çök. Düzgün biri gibi görünüyor. Ama aslında kalbi çok kötü. Hala çok basit yöntemler deniyorsun. Tangzi, neler yapıyorsun sen? İmdat, yardım edin. Zizi, nasılsın? Bir şeyin var mı? Abi abla beni cezalandırmaya çalışıyor. Abi mi? Benim abim falan yok. Tang Rui, aklını mı kaçırdın sen? Merak ediyorum da hangi hanımefendi ona çelme taktığımı kendi gözleriyle gördü? İnsanlara iftira atanların başı beladan kurtulmaz. Seni gidi sivri dilli hizmetçi. Kanıtlar bu kadar netken hala karşı mı geliyorsun? Küçük kardeş Tang nazik biri olduğu için seninle uğraşmıyor. Ama benim gözümde bunlara asla yer yok. Kesinlikle. Hepimiz gördük. Bayan Tang normal bir şekilde yürürken sen ona çelme takmasaydın yere düşer miydi? Boş ver abla Ven. Burası Veliaht Prens'in köşkü. Eminim bu abla bunu bilerek yapmamıştır. Veliaht, prensin köşkü olması neyi değiştirir? Sen fazla iyi niyetlisin. Adamlar, bu hizmetçiyi yere yatırın. Bugün ona bizzat dersini vereceğim. Lütfen yapmayın. Bayan Wen lütfen sakinleşin. Kendisi Veliaht Prens Hazretlerinin. Prensin cariyesiymiş. Yalan söyleye söyleye artık kendin bile inanmışsın değil mi? Dünya alem biliyor ki Veliaht Prens hareminde kadın tutmaz. Eğer saçmalamaya devam edersen seninle birlikte onu da cezalandırırım. Sünger, sen şimdilik geri çekil.
Haklısın. Neredeyse bizi kandırıyordu. Alçak bir hizmetçi. Başkalarının gücüyle hava atıp numara yapıyor. Şu bakışlarına baksanıza, kesin aklında kötülük var, Veliaht Prens'i ayartmaya çalışıyor. Aynen öyle. Bu çok mantıklı. Bu hanımlar çok haksızlık ediyor. Hemen gidip Veliaht Prens Hazretlerine haber vermeliyim. Eğer hanımefendi Yu'nin başına bir şey gelirse, Efendimiz bana bunun bedelini ağır ödetir. Anyuan Marki malikanesinin kızıydın. Değil mi? Kim olduğumu bildiğine göre hala neden diz çöküp af dilemiyorsun? Yaşlı Marki gibi dahi bir adam nasıl senin gibi aptal bir kız evlat yetiştirmiş? Oyununa getirildiğinin farkında bile değilsin. Sen burada Bayan Tang için kendini feda ediyorsun. O ise kendisini çoktan bu işin dışına çıkardı. Ben öyle bir şey yapmadım. Abla ben... Aramızı bozmaya çalışmaktan vazgeç. Adamlar, susturun şu kadını. Sesini kessin. Bayan Wen büyük konuşuyorsun. Veliaht Prens malikanesi. Bu bir suç. Sen bunun bedelini ödeyebilecek misin? Hala direnmeye mi çalışıyorsun? Bayan Wen, neden bu kadar acelecin? Neden korkuyorsun? Seni cadı. Benimle konuşmaya nasıl cüret edersin? Bırak beni. Eski yaşamımda Wen Shuhua, Tangji tarafından tetikçi olarak kullanılırdı. Asilzade kızı olmasına güvenip her yerde güçsüzlere zorbalık ederdi. Bayan Wen, şimdi pişman mı oldun? Uğursuz kadın, ne tür bir oyun çeviriyorsun? Bugün seni cezalandıracağım. Pislik, nasıl cüret edersin? Bekle, bana vurma. Bayan Wen, ne söyledin? Duymadım da. Yüzüm. Ne yapıyorsun? Sen... Ah, Bayan Tang, sergilediğin bu oyun gerçekten muazzamdı. Gerçekten kendin mi düştün? Yoksa seni ben mi ittim? İkimiz de işin aslını gayet iyi biliyoruz. Bağırarak beni suçlu çıkarmaya çalışıyorsun. Peki o zaman. Şimdi madem öyle, bu suçu gerçekten üstlenmeme ne dersin? acıyor. Bak işte. Acıya verdiğin tepki şimdi çok daha gerçekçi oldu. Abi kurtar beni. Abi. Zihihi. Kim seni bu hale getirdi? İşte bu cadı. Ayağımı kırdı. Abi çabuk intikamımı al. Buna pişman olacaksın. Bana. Yaptığın her şey için Tang Malikanesi bir hesap vermelisin, değil mi? Hesap mı? Siz Tang ailesi grubu için neden bir açıklama yapacakmışım? Başkentte herkes bilir ki bu Tang Mu en çok kız kardeşine değer verir. Bu hizmetçinin hali bugün çok fena olacak. Şişt. Bence o da pek tekin biri değil. Abi, canım yanıyor abi. Zihisi, sakın korkma. İmparatorluk hekimi. Korkma artık, Zihihi. İmparatorluk hekimi neredeyse varmak üzere. Biraz daha dayan. Bugün kim olduğun umurumda değil. Zizi'ye zarar verdiğin için bedelini ödeyeceksin. Askerler, kılıcımı getirin. Emredersiniz. Demiştim size, bu Tang Mu söz konusu Tang Ji olduğunda adeta çılgına dönüyor. Ama bugün Veliaht Prens'in daveti var. Burada birine zarar verirse bu büyük bir saygısızlık olur. O aklını kaçırmış. Tang mu? Farkında mısın? Bir tek Tangji uğruna başkalarının gözünde bir alay konusu oldun. Hemen diz çök ve Zizi'den özür dile. Kendi ellerini bağla. Belki o zaman senin gitmene izin veririm. Özür mü? Nedenmiş o? Birinin özür dilemesi gerekiyorsa bu kesinlikle Bayan Tang olmalı. Ve benden özür dilemeli. Elbisemi yırttı, onuruma leke sürdü. Sen? Hiç pişmanlık duymuyorsun.
O zaman kılıcımın merhametini bekleme. Şu fettan kadının yüzü nasılmış bir bakalım. Gerçekten de Brui hala nasıl burada olabilir? Veliaht Prens'in sarayında ne işi var? Tangmu, beni gördüğüne çok şaşırdın değil mi? Bu sefer seni büyük bir pişmanlığın içine sürükleyeceğim ve buna mahkum edeceğim. İster insan ister hayalet olsun. Onun bugün buradan sağ çıkmasına izin veremem. Hesaplaşma vakti. Tang Mu. Kendi sonunu hazırlıyorsun. Benim sarayımda silah çekmeye nasıl cüret edersin? Bana karşı mı geliyorsun? Majesteleri, Veliaht Prens, ben sadece kardeşimi korumak istedim. Bu yüzden de Veliaht Prens hanesinin kurallarını bozdum. Veliaht Prens, lütfen beni affedin. Lütfen beni affedin. Kardeşini korumak mı? Demek sensin. Abi, abi, abi. Sıra sana geldi. Lütfen gerçeği görün. Majesteleri Veliaht Prens, bu hizmetçi kadın sizin cariyenizmiş gibi davrandı. Bay Tang, ona sadece hak ettiği küçük bir dersi verdi. O sadece sizin itibarınızı düşünüyordu. Defolun. Sizden hanginiz ona el sürmeye cüret edebilir? Yüer, yaralandın mı? Veliaht Prens abi. Hepsi beni hor gördü. Canım çok yanıyor. Yalan söylüyorsun. Kimse sana vurmadı bile. Baksana. Yuer elinin içi kıpkırmızı oldu. Bayan Wen, yüzün o kadar sert ki birinin elini incitmesi çok normal. İmparatoriçe Hazretleri teşrif ediyorlar. Burada neler oluyor? Burada neler oluyor? Selam size kraliçem. Majesteleri en çok Veliaht Prens gibi hırçın karakterlerden hoşlanmaz, şimdi ortalığı kasıp kavuracak. Bu ziyafet Veliaht Prens konağında veriliyor. Belli ki amaç Veliaht Prens için bir eş seçmekti. Madem o pislik her şeyi mahvetti, majesteleri mutlaka onu ağır şekilde cezalandıracaktır. Veliaht Prens, benimle tanıştırmak istediğin kişi bu mu? Yüer, hadi kraliçeye selam ver. Yuer, kraliçeye selamlarını sunar. Tatlı kızım, yanıma gel. Kraliçe nasıl oldu da öfkelenmedi? Bu kadının aslı astarı ne? Kraliçe ona neden bu kadar samimi davranıyor? Geçmiş hayatımda birçok saray ziyafetine katıldım. Ancak majestelerinin ilgisini asla kazanamamıştım. Ona en yakın olduğum an, bahçede sadece tahterevanıyla karşılaştığım andı. Yüer, anneye söyle. Seni kim üzdü? Anne mi? O aslında prenses. Şu mu? Yoksa bu mu? Hatta belki de hepsinin işini bitirmeliyim. Yalvarırız merhamet edin kraliçem. Yalvarırız bizi bağışlayın. Az önce prenses olduğunu bilmiyordum. Haddimi aştıysam, kusuruma bakmayın. Lütfen hak ettiğim cezayı bana verin. Orada diz çöken kız, benim kızı değil mi? Yüzüne ne oldu senin? Beni affedin kraliçem. Kendi hatam yüzünden düştüm. Sizi korkutmak istememiştim. Lütfen merhamet edin. Lütfen bağışlayın.
Yüer, onları cezalandırmamı ister misin? Kraliçenin neden beni bu kadar beğendiğini bilmesem de kendisi her zaman merhameti ve nezaketiyle tanınır. Bugün Çiçek Tanrıçası Festivali günü olduğu için bu yaşananları bir yanlış anlaşılma sayıp konuyu kapatalım. Sadece bana özür dilemeleri yeterli olacaktır. Yüer gerçekten çok iyi kalpli. Pekala. Senin dediğin gibi olsun. Madem Prenses Yu şikayetçi değil, o zaman bugün bize karşı yaptığınız bu saygısızlığın bedelini size ödetmeyeceğiz. Teşekkür ederiz Kraliçe Hazretleri. Her şey bu kadar kolay mı bitecek yani? Prenses Yu çok hoşgörülü olduğu için sizi affetmek istediğini söylüyor ancak henüz ben kararımı açıklamadım. Az önce Yüer'in dilini koparmaktan bahseden sen miydin? Bu bir yanlış anlaşılma. Yemin ederim hepsi bir hata. Efendim, ben bilmiyordum. Ağzını aç. Veliaht Prens, Burada kraliçe varken elbette ki ben de haddimi aşmayacağım. Adamlar, bu kadını konaktan dışarı atın, konuşamayacak hale getirip tekrar Markiz konağa teslim edin. Başkalarının elbiselerini parçalamaktan çok hoşlandığını duymuştum. Acaba şuna ne dersin? Prensim, Veliaht Prens. Kız kardeşimin yerine. Ben cezalandırılmaya razıyım. Veliaht Prens. Bugün Çiçek Tanrıçası Festivali kutlanıyor. Her şeyi mahvetmek istemezsin herhalde. Geçmiş hayatımda kraliçe, Veliaht Prens'in gaddarlığından ve yaptıklarından hiç hoşlanmazdı. Bu yüzden araları açılmıştı. Benim yüzümden kraliçeyi toplum içinde öfkelendirmemeli. Veliaht Prens abi, Veliaht Prens abi, Yüer'in başı çok ağrıyor. Yüer, yoksa soğuk mu aldın? Sizler, hemen hekimi çağırın. Benim için bağışlanma diliyor. Onun gözünde. Ben sadece bir Rui gibiyim. Majesteleri, prenses sadece hafifçe üşütmüş, sakinleştirici bir kür hazırlayacağım. Bol bol dinlenmesi yeterli olacaktır. Çekilebilirsin. Olayları bu noktaya getirdin. Memnun musun? Ziyafeti mahvettin. Hanımlar büyük bir korku içinde. Saray görevlileri ise yarın seni resmen şikayet edecekler. İstedikleri kadar şikayet etsinler. Ben endişelenmiyorum. Ana kraliçem neden bu kadar telaşlı? Sadece benimle inatlaşıyorsun. Biliyorsun ki bu bahar ziyafeti senin için eş seçmek adınaydı. Ama her şeyi berbat ettin. Eğer gövde gösterisi yapacaksanız, ana kraliçem Kunning Sarayı'na gidip yapabilirsiniz. Az önce hekimin de söylediği gibi, Yüer'in huzur içinde dinlenmeye ihtiyacı var. Sizin için seçtiğim asil hanımları beğenmiyorsunuz. Öyleyse babanızın emretmesini bekleyin. Sizi Jin ülkesinden bir prensesle evlendirsin ve yabancı bir işiniz olsun. Bu ikisinin arasının bozuk olduğunu biliyordum ama özelde işlerin bu kadar gergin olacağını hiç düşünmemiştim. Eski hayatımda Xu Shao tahta çıktıktan sadece bir ay sonra ana kraliçe tarafından bedeli ödetilmişti. Bizzat onun sonunu hazırladı. Yüer, ne düşünüyordun az önce? Düşünüyordum da neden beni saray dışında yıllarca tek başıma büyüttüğünü. Meğer saraydaki bu iç çekişmeler çok tehlikeliymiş. Gönlünü ferah tut, ben seni korurken kimse sana zarar veremez. Ya ana kraliçe hanımefendi ne olacak? Yalnız şunu pek anlayamıyorum. Beni ilk gördüğü andan beri neden bana karşı bu kadar sıcak? Yüer, o kadar zeki,
ve tatlı ki. Onu görüp de sevmeyecek kimse yoktur. Efendimiz geçenlerde prensesle karşılaştığında isminizi sayıklayıp duruyordu. Bu yüzden sizi sarayda konaklamanız için davet etti. Yuer huzurlarınızda kraliçem. Güzel yavrum. Yaklaş şöyle. Yuer, harp çalmasını bilir misin? Yuer küçüklüğünden beri narin ve zayıftı. Veliaht Prens abi bana güçlenmem için savunma sporları eğitimi aldırdı. Bu yüzden sanatsal dallarda pek iyi sayılmam. Bilmemen sorun değil. Sağlık her şeyden önce gelir. Ben sana harp çalmayı öğreteyim. Ne dersin? Yuer gel. Telleri şu şekilde hissetmeyi dene. Bir annenin kızına olan şefkati bu mudur? Tam olarak böyle. Hanımefendi, Zengugo Düşesi sizi görmeyi talep ediyor. Saygılarımı sunarım. Kraliçem, size de saygılarımı sunarım. Prenses Hazretleri. Buraya gelişim, elindeki o hayırsız çocuklarım adına, özellikle majesteleri ve prensesten özür dilemek içindir. İkisi de evde büyürken tarafımdan çok şımartıldıkları için prensesinize karşı gelmişler. Lütfen prensesimiz onlara darılmasın. Yuer, sen ne düşünüyorsun? Bunun en başından beri bir yanlış anlaşılma olduğunu söylemiştim. Madem öyle, Yuer bu konuyu artık dert etmeyecektir. Bayan Tang, artık endişelenmenize gerek yok. Yüce gönüllülüğünüz için teşekkür ederim prensesim. Prensesimiz öyle nur yüzlü ki, tıpkı o kutsal hikayelerdeki iyilik meleklerine benziyor, insanın bakınca içi ısınıyor. Bence de öyle. Bilhassa şu gözleri gerçekten çok güzeller. Bu arada Düşesin eşi harika lir çalar. Zamanında başkentte çok meşhurdu. Eğer Yuer öğrenmek isterse Düşesin eşiğe danışabilir. Onur duyarım. Prenses Yu ihtiyaç duyduğu müddetçe ona yardım etmekten memnuniyet duyarım. Geçmiş hayatımda annem benimle hiç bu kadar sakin ve sabırlı konuşmamıştı. Anne, Şu ellerindeki nasırlara bak. Lirimden uzak dur da telleri zarar görmesin. annemin gözü abimden başkasını görmez. Benim gibi savaş sanatlarıyla uğraşan bir kızı hiç sevmezdi. Hatta abime olan aşırı sevgisinden dolayı annem Tangji'ye karşı çok daha şefkatli. Şuraya bak. Zızıhi ne kadar da zeki. Hiç o aptal kız Rui gibi sakar değil. Bayan Tang'ı zahmete sokmayalım. Yuer bana annemin öğretmesini istiyor. Eskiden muhtaç olduğum anne sevgisi artık hiç umurumda değil. Bu çocuk gerçekten çok cana yakın. Zaten tam zamanı. Jin Devleti heyeti yakında gelecek. Yanımda kalıp Jin Devleti heyetini ağırlamamıza yardım edeceksin. Şu şişeyi, şu mendili ve şu konuşan kuşu hepsini bana yani prensese getirin. Gidin. Emredersiniz. Orta Krallık'ın bu malları sadece gösterişli ama işe yaramaz. Jin Devleti'nin deri ürünleri kadar kaliteli değiller. Bu Prenses Aleşan, Jin Devleti hükümdarının en gözde kızıdır. Fazlasıyla şımarık ve küstah biri,
Kimseyi umursamaz. Acaba o müstakbel yengem mi olacak? Bakarsak. Oldukça dürüst ve içten görünüyor. Önceki hayatımda cin devleti düşmek üzereyken bu prenses bizzat savaş meydanına inmişti. Gerçekten sadık ve cesurdu. Birkaç gündür görüşmeyeli Prenses Yu, dilin epey pabuç kadar olmuş. Veliaht Prens abi, Prenses Aleşan'ın yanındaki kılıçlı muhafıza karşı çok dikkatli olmalısın. Sadece sıradan bir muhafız alt tarafı. O kendine güvenen yürüyüşü, keskin bakışları, bu asil tavır asla normal bir muhafıza ait olamaz. Dış görünüşüne bakılırsa, Jin devletinin o hem cesur hem zeki ünlü ikinci prensi olan Jin Dun'ya benziyor. Jindun mu? O ve Prenses Aleşan öz kardeşler, bir abi olarak kız kardeşini bizzat koruması. Gayet doğal bir durum. Fakat kimliğini neden gizliyor? Önceki hayatımda Jindun yine bu şekilde kılık değiştirerek başkente gelmişti. Prenses Aleşan'ı yönlendirerek Veliaht Prensi pek çok kez kışkırtmış ve sonunda barış görüşmeleri çökmüştü. Görüşmeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Veliaht Prens azarlanmıştı. Jin devleti bu fırsatı kullanıp sınır savaşı başlattı. Orduyu komuta edip 2 yıl boyunca savaştım. Ve sonunda düşman askerlerini geri püskürttüm. Veliaht Prens abi, bana söz vermelisin. Ne olursa olsun, fevri hareket etmeyeceksin. Özellikle Jin Dun'un çıkardığı olaylarda. Ayrıca Jin devleti heyetindeki temsilcilerin asla canına kastedilmemeli. Yuer bu söylediklerin gerçekten bir imparatoriçe ağırlığına sahip. Şuna bak. Tang Mu bunu bu sabah gönderdi. Tang Mu, Zhenguogong Malikanesi ve bağlantılı arını K büyük bir çabayla istihbarat topladı. Prenses Yu, pencereden B bir bakış her şeyi bütünü Y ile kavradı. Abi, ana güvenmiyor musun? Hayır asla. AB D ilim sürçtü. Kardeşim K usura bakeme a. En sadece. Aslında haklısın. Yuerse, o zaman Arda hep Kraliçenin sarayında kalıyor. Nun, Sati alınmış olmasından şüphelenme Gayet normal. Gerçekten öyle düşünmüyorum. Amda öyle düşünüyorsun. Yasılsa başkaları aranıza nifak tohumları ekince. Hemen oyu geliverdin. Gerçekten öyle bir niyetim yok. Sadece. Kardeşim okey zeki. Suç o tank mute aslında. İşi gücü okuyuş gibi. Ana ne diye bilgi getirirsin ki? Hepiniz iyi biliyorsunuz. Ben bilmiyordum. Da ben iyi aptal gibi gösterdi. Öyledir. Tank mu gerçekten nefret edilecek biri? Anicak? Prens abinin emrine mi girdi o? Saçmalamayın. O asıl biri B'nim altımda mı çalışacakmış? Öyle yapalım. Birkaç adam bulup kafasına uval geçirip onu beram edice. I am M. Öylece kardeşimin hıncını almış oluruz. Ehir dışındaki antika tapınaktı. Ya da arayın derinliklerine de ek güvendiğim abi sensin. Ana nasıl ihanet ederim? D duydun mu? Zhenguogong Malikanesi ile ilişiği olan S.U. beceriksiz genç efendi, Prenses'e karşı gelip Prens'i gücendirdi. Resmen belasını arıyor. U genç efendi Tank denen adam ne elinden bir iş gelir ne de savaşmayı bilir. Eski Zhenguogong Malikanesi'nin unvanını taşısa da sadece bir züppe. Aslında Prenses Yu gerçekten çok şanslı. Küçüklüğünden beri ailesi tarafından terk edilmişse de Prens tarafından evlat edinildi. D uyduğuma göre Kraliçe de onu öz çocuğu gibi seviyor. Prens neden erdiğim ilgileri aldığı halde ana hala önemli. İl görevi vermiyor. Tank Rui. En gerçek kiten bir felaketsin.
Zen Guogong Malikanesi. K estesini sadece Suse. B. Beyinsiz. Ne yapıyorsun? Ben Devlet Dükü Konutu'nun Büyük Genç Efendi Tang Mu'suyum. Ben Devlet Dükü Konutu'nun Büyük Genç Efendi Tang Mu. Kim var orada? Sizi kim gönderdi? Bu devlet dükü konutundan Bay Tang. Kusura bakmayın. Yanlış kişiye saldırdık. Geri çekilin. Gidiyoruz. Sen, Genç efendi. Burada neler oluyor? Siz cehennemin dibine mi gittiniz? Efendimiz hemen konağa dönmenizi ve bahar avı için hükümdara eşlik etmenizi istiyor. Bahar avı mı? Yeteneklerimi gösterme fırsatı nihayet geldi. Bugün kutlama adına Altın Ülke Delegasyonu, barış görüşmeleri için başkente geldiğinden özel bir okçuluk yarışması düzenliyoruz. Herkes marifetini sergilesin, fakat ölçülü olun ve güvenliğe dikkat edin. Yuer, sen de Prenses Alişan'la birlikte gidip eğlenmelisin. Anneciğim, Yuer mutlaka koruyacaktır. Prensesin güvenliğini sağlayacaktır. Seninle mi? Küçük bir tavşan kadar zayıfsın. Vahşi at seni üzerine atıp sonunu getirmesin. Yuer. Sen gönül rahatlığıyla git. Ben yaklaşık 3 kilometre mesafende olacağım. Önceki hayattaki bu avlanma, vahşi bir kaplanla karşılaşılması sebebiyle yarım kalmıştı. Şimdi ise adamlarımı Jin Krallığı Prensesi'yi çekmek üzere kaplanın olduğu karanlık ormana yönlendirdim. Artık oradan çıkışı yok. Tang Rui. Bakalım bu sefer yolun sonuna gelmekten kurtulabilecek misin? Küçük tavşan, beni yakından takip et. Eğer kaybolursan seninle uğraşamam. Prenses dikkat et. Bu yaygara da ne? Yılan mı gördün yoksa koca bir böcek mi? Lanet olsun. Bu bir kaplan. Gitti. Gerçekten mi? Prenses, bir yerin acıdı mı? Attığın okun isabeti ve gücü bizim krallığın en cesur savaşçısından bile daha etkileyici. Şaka yapmayı kes prenses. Bu sadece kendimi korumak için küçük bir numaraydı. Hayır, hayatımı sen kurtardın. Tang Rui. Senin şansın neden hep yaver gider? Sen burada olduğun sürece sanırım asla yükselebilme şansım olmayacak. Prenses, yanımdan ayrılma. Yuer, durumun nasıl? İyiyim. Yırtıcı hayvanlar korkutucu değil. Asıl korkutucu olan karanlıkta saklanıp sırtından vuran bu korkaklar. Kim var orada? Çık dışarı. Bu. Prens Hazretleri. Prens Hazretleri. Prens Hazretleri. Efendim. Lütfen beni bağışlayın. Bir kaplan kükremesi duydum. Sanırım prensesin elbisesine. Vahşi bir hayvanla karıştırdım. Gözlerin bu kadar bozuksa cezalarını verelim. Yalvarırım yapmayın. Acıyın bana. Götürün şunu. Efendim. Efendim yalvarırım merhamet edin. Efendim.
İmparatorum, Sayın İmparator, sizin misafirperverlik anlayışınız bu mu? Yoksa barış görüşmelerinden vaz mı geçtiniz? Seni aptal. İnsanla kaplanı bile ayıramıyor musun? Hemen 50 sopa vurulsun. Ve av alanından kovulsun. efendim, bu bir haksızlık. Efendim, yalvarırım acıyın. İmparatorum, efendim, bana bunu bir yabancı yüzünden mi yapıyorsunuz? Efendim, yapmayın efendim. Az önce prensesi korkuttuğumuz için gerçekten üzgünüm. Görevliler. Derhal prensese bir ölçek Güney Denizi inci, 10 çift altın işlemeli saç tokası ve bir zümrüt paravan getirin. Prensesin gönlünü alalım. Git ve haber ver. Iksuya geldiğini söyle. İçeri gel. Küçük beyaz tavşan, beni mi arıyorsun? Elinin yaralandığını gördüm. Sana biraz ilaç getirdim. Bu küçük bir yara, hiç acımıyor. Ya, anladım. Bu galiba iz kalmasını önleyen bir şey mi? Siz Orta Diyar kadınları gerçekten çok narin ve hassassınız. İkinci prens. Sen de mi buradasın? Beni nasıl tanıdın? İkinci prens, gerilmene gerek yok. Eğer niyetim şikayet etmek olsaydı bu av sahasına adım bile atamazdın. Kesin kavgayı artık. Abi, daha demin ormanda canımı kurtaran oydu. Orta diyarlar çok kurnazdır. Kim bilir bunun planlı bir tuzak olup olmadığını. Onu duymadın mı? Senin kim olduğunu zaten çoktan biliyormuş. Belki de başkaları da zaten öğrenmiştir. Prenses gerçekten akıllı. Bu sefer buraya sizinle bir takas yapmaya geldim. Dafeng prensesin bu tehlike anındaki sakinliği gerçekten takdire şayan. Ne takası? Söyle bakalım. Sınırları açacağız. 5 ayrı ticaret merkezi kuracağız. Jin devletinin atları ve kürklerine karşılık Dafeng'in tahılını, çayını ve demirini vereceğiz. Böylece sınırda yaşayan halk her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yeniden bedelini ağır ödeyeceğimiz savaşlara ne gerek var? Geçmişte iki ülke savaştığında zarar görenler sadece sıradan askerlerdi. Acı çekenlerse her iki halkın insanlarıydı. Savaşın alevleri yükseldiğinde kimse kazanan tarafta olamaz. Büyük sözler ediyorsun. Sınır ticareti devlet meselesidir. Sarayda yaşayan bir kadın olarak benimle bunu konuşacak konumda değilsin. Abi, bu ne demek oluyor? Kadınlara hor mu görüyorsun? Sorun çıkarma. Jin devleti heyeti olarak buraya barış görüşmeleri yapmak için geldik. Prenses Yu, madem bir planınız var, Dafeng'in hükümdarı bizzat bizimle görüşsün. Geçen yıl yağan yoğun kar yüzünden Jin devleti meraları kar altında kaldı. Ve hayvanlarınız donarak telef oldu. Görünürde barış için gelseniz de aslında sınırda ordu topladınız. Niyetiniz ne? Erzaklarımızı mı yağmalamak istiyorsunuz? Hepsi saçmalık. Sınırın 300 mil çevresinde 30.000 seçkin askerimizle mevzilendik bile. Bütün erzak kamplarımız yerleşmiş durumda. Jin devleti eğer savaşta diretirse sonunda büyük bir hüsrana uğrar. Veliaht Prens, bunları söyleyerek tam olarak neyi amaçlıyorsunuz? Biz iki ülkenin barışı ve her şeyden önce halkımızın daha iyi bir hayat sürmesi için uğraşıyoruz. Abi, eğer 5 ticaret noktasını açabilirsek, Jin devleti halkı artık açlık ve soğuk çekmek zorunda kalmaz. Uygun değil. Dafeng o kadar iyi niyetli olamaz. Bu kadının sözlerine kanma. İkinci prens, siz Jin devleti halkına yardım edebilir, malzeme sağlayabiliriz. Böylece Jin devleti bu felaketi atlatabilir. Ancak yemin etmelisiniz, sınırda 10 yıl barışı koruyacağınıza dair Veliaht Prens'le ittifak kurmalısınız. Herhangi bir sorun olduğunda da destek olmalısınız. Az önce bahsettiğin savunma hattı sadece bir blöftü, değil mi? İkinci prens, eğer inanmıyorsanız pekala deneyip görebilirsiniz. Cesaretiniz ve zekanız için sizleri takdir ediyorum. Prenses Yu, teklifiniz gerçekten cazip, size inanmayı seçiyorum. Niyetimi göstermek adına askerlerime hemen geri çekilme emri veriyorum.
Tang Rui. Benim bu hale düşmeme nasıl sebep olursun? Bunun bedelini ödetmezsem ben de Tang Mu değilim. Yiğit. Yiğit. Yiğit canımı bağışla. Kuralları biliyorum. Yemin ederim hiçbir şey görmedim. Ben sadece Dük Köşkü ailesinin büyük oğluyum. Yiğit, eğer amacın paraysa Dük Köşkü'ye gidip babamdan isteyebilirsin. Genç efendi Tang, gerçekten her duruma ayak uydurabiliyorsun. Kraliçe, şimdilerde Tang Rui'yi çok el üstünde tutuyor. O yüzden yoksa Tang Rui yerine hıncını benden çıkarmaya mı geliyor? Konuş. Sana kim emir verdi de Prenses Cin Devleti cezalandırmaya kalktın? Bunun Veliaht Prens'le bir ilgisi var mı? Kraliçe ile Veliaht Prens'in arası bozuk. Madem Veliaht Prens beni kabul etmiyor, o zaman kraliçenin tarafına geçmek en iyisi. İmparatoriçe Hazretleri, lütfen durumu iyi değerlendirin. Bana gizli bir mektup ulaştı. Jin Devlet'in barış isteği bir yalan. Aslında sınır boyunda savaşa hazırlanmak için asker topluyorlar. Bugün buraya gelme sebebim, Majesteleri Veliaht Prens'i uyarmaktı. Savunma Bakanlığı'ndan henüz kesin bir rapor gelmedi. Senin gibi bir züppe. Bunu nereden bilebilir? Söylediğim her bir kelime doğrudur. İmparatoriçe Hazretleri, Veliaht Prens'i de uyardım. Ama ne yazık ki kıymetimi bilen olmadı. Prens Veliaht Prens çok kibirli ve kimseyi görmüyor. Eğer bu sefer İmparatoriçe Hazretleri tarafından takdir görürsem, tüm Dük Köşkü gücünü toplayıp İmparatoriçe Hazretleri için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Dükzenin bir geçmişi ve birikimi var. Her ne kadar şimdi çökmüş olsalar da kendi haber ağlarına sahipler. Güzel. Madem öyle, benim adıma hareket edeceksin. Ve sınırdaki gelişmeleri Veliaht Prens'le birlikte bana tek tek anlatacaksın. Lütfunuz için teşekkürler, İmparatoriçe Hazretleri. Majesteleri, Jin Devleti olarak 1000 savaş atı ve 10.000 kürk sunmaya hazırız. Yeter ki sınır boyu huzur bulsun. Ve karşılığında sizden çay ve demir alalım. Baba, komutanlarla durumu görüştük. 5 pazarın açılmasıyla çatışmalar önlenebilir, 2 ülke de birlikte kazanabilir. Bir dakika bekleyin. Efendim, lütfen Jin Devleti heyetine sakın kanmayın. Geçen gün gizli bir istihbarat aldım. Jin Devleti sınırında hareketlilik var, kötü niyetler peşindeler. İmparatoriçe Hazretleri, bize iftira atmayın. Jin Devleti heyeti buraya samimiyetle Fengdu ile barış konuşmaya geldi. Nasıl kötü niyetimiz olabilir? Öyle mi? Demek öyle. Madem bu kadar samimisiniz, neden Jin Devleti'nin 2. Veliaht Prensi muhafız kılığına girip Jin Devleti heyetinin arasına sızdı? Majesteleri, hani siz bunun sır olarak kalacağına söz vermiştiniz. Telaşlanma. Prenses, sen bunu nereden öğrendin? Majesteleri, bunu çoktan biliyor muydunuz? Av alanındayken Prenses Aleşan zaten 2. prensi de yanına alıp gelerek suçunu itiraf etmişti. 2. prens, Jin Devleti'nin veliaht prensidir. Aslında buraya hiç gelmemeliydi. Ama kız kardeşine olan sevgisinden ötürü gizlice Prenses Aleşanya eşlik etmiş. Majesteleri, gerçekten buna inandınız mı? Neden inanmayayım? Bir veliaht prensin kimliğini gizleyerek dolaşması sence de gayet normal değil mi? Tüm dünyaya ilan edip başkasının peşine düşüp ona bedel ödetmesine mi izin verseydi? Gizli saklı hareket ettiklerine göre mutlaka arkasında başka bir pislik vardır. Majesteleri, emrinizle sınırın 800 milini denetledim. Jin Devleti'den gelen hiçbir asker veya birlik hareketliliği görülmedi. Sınırlar huzurlu, tüccarlar ve halk her zamanki gibi gidip geliyor. Ne? Bu imkansız. Nesi imkansız? Devletimiz Dafeng ve Jin Devleti ile sınırda 5 yeni pazar açtık. Prens ve prenses, barış görüşmeleri için binlerce mil yoldan geldi. İmparatoriçe, sakın bir daha iki ülkenin diplomatik ilişkilerine zarar verme, çekilebilirsin. İmparatoriçe, majesteleri. Ezik. Sınırlar bu kadar huzurluysa bu gizli bilgileri nereden uydurdun? Lütfen öfkelenmeyin majesteleri.
Bu halk gerçekten yoğun kardan etkilendi. Sınırı yağmalamaları an meselesi. Hala yalan söylüyorsun. Majestelerinin önünde saygınlığımı 2 paralık ettin. Babanın hatırı için canını bağışlıyorum. Defol. Gidiyorum efendim. İyi ki Yuer her şeyi iyice düşündü de. İkinci prensin durumunu babama önceden açık açık anlattırdı. Majesteleri zaten şüpheci biridir. Bu yüzden bir şeyleri saklamaktansa her şeyi açıkça söylemek en iyisiydi. Bugünlerde dikkatli ol. Kuduz köpeklere kendini ısırtma. Önceki hayatta Jin devleti tarafı resmen barış yapar gibi görünüp sınıra baskın yapmıştı. Bu nasıl değişmiş olabilir? Duydunuz mu? Dafeng devleti ile Jin devleti arasında serbest ticaret başlıyormuş. Jin devletinin kürkleri gerçekten harika. Karşılıklı ticaret başlarsa iki tarafın da çıkarını olur. Yetkililer sonunda halk için iyi bir şey yaptılar. Bunu Prenses Yu'in önerdiğini söylüyorlar. Prenses Yu gerçekten iyi bir insan. Kesinlikle. Tank Rui, yine mi sen? Lanet olsun. Abi, kim kızdırdı seni? Sen. Yüzün. Bugünkü aşağılanmanın tek sebebi Xu Yu denilen o kötü kadın. Veliaht Prensi Jin halkına yaltaklanması için kışkırttı. Şimdi kraliçe majesteleri bile onun yüzünden beni azarlıyor. Abi sakın üzülme. Seni huzursuz ettiğine göre biz de onun bir daha gün yüzü görmemesini sağlarız. Lütfedip de buraya gelmeniz bizim için büyük bir şereftir. Tang Jin niyetinin kötülük olduğu neredeyse yüzünden okunuyor. Neler olacağını izlemek ilginç olacak. Av sahasındaki mesele var ya, abim biraz sabırsız davranmış. Zizi, Prenses Yu'in hem bilgisine hem de cesaretine hayran kalmış. Bu mütevazı sofrayı abim adına özür dilemek için hazırladık. Bu başkentteki meşhur armut şarabıdır. Prenses, lütfen tadına bak. Zihin bulandırıcı bir ilaç. Önceki hayatında Tang Mu için kullandığı ilacı şimdi bana mı kullanıyor? Fena değil. Küçük hanım, bir sorun var. Bizim arabamızla Markiz'in arabası çarpıştı. Lütfen gidip bir bakın. Bu nasıl olabilir? Prenses majesteleri lütfen bekleyin. Ben hemen dönüyorum. Xue, adın lekelenmiş bir kadın haline gelip herkes seni suçladığında, bakalım saray hala sana bir prenses muamelesi yapacak mı? Chu ailesiyle Zenhong ne durumda? Merak etmeyin küçük hanım. Kendi gözlerimle gördüm. Genç efendi Chu o şarabı içti. Birazdan hizmetliler. Onu zorla götürüp Prenses Yu'in odasına bırakacaklar. Gözünüz üzerinde olsun. Bu iş hallolana kadar dışarı çıkmasına izin vermeyin. Anlaşıldı. Chu yıllardır dünyayı dolaşıyor ama ilk kez birinin bu kadar açık açık ilaç kattığını görüyorum. Denemek ister misin? Asıl bunu benim sana sormam gerek. Sen hangi ailenin kızısın? Chu'e ne yapmayı planlıyorsun? Nanfeng Escort Kurumu genç efendisi. Demek Tang Jin'in planı buydu. Gerçekten de onun vicdanlı biri olduğuna dair umut beslememeliydim. Ne demek istiyorsun? Yani diyorsun ki ikimize birden kumpas mı kurdular? Genç efendinin gönül maceraları işte. Zengo Gong Malikanesi'nin Bayan Tang'inden bahsediyorum. Hey, saçmalamayı kes. Ne gönül macerası? Zhen Guogong Malikanesi, ailesinin o kardeşleri resmen aklını kaçırmışlar. Ben sadece onun yediği meyve toplarının çok ilginç olduğunu gördüm, merak edip birkaç soru sordum
küçük kız kardeşime de almak istemiştim. O ise sanki nöbet geçirir gibi göğsünün ağrıdığını söyledi. Abisi de durup dururken benimle düelloya tutuşmaya kalktı. O iki kardeşin gerçekten tuhaf olduğu doğru. Yoksa ikimize birden ilaç katmak gibi aptalca bir şeye cesaret edemezlerdi. Prenses Yu, tesadüfen oradan geçiyordum. Bu efendi ve hizmetçinin sana ilaç kattığını duydum. İyi misin? Sen nasıl olur da? Nasıl mı iyiyim? Benim bünyem küçüklüğümden beri zayıftır. Veliaht abim bu yüzden hayalet tabibin bana özel ilaçlı banyolar ve şifalı yemekler hazırlamasını sağladı. Çoktan tüm zehirlere karşı bağışıklık kazandım. Dahası senin bu basit uyku tozun mu beni durduracak? Chu bunca zaman piyasada ne tür hilebazlar görmedi ki? Senin bu yöntemlerin gerçekten çok amatörce kalıyor. Bu nasıl olabilir? Nasıl olur da tuzak işe yaramaz? Biliyor musun? Kraliyet ailesine zarar vermeye çalışmanın cezası nedir? Büyük bir saygısızlık suçudur. Cezası ise 1000 fersah uzağa sürülmektir. Yüer, seni üzdüler mi? Veliaht Prens ağabey, tam zamanında geldin. Bayan Tang'in bugün sahnelediği bu oyun gerçekten harikaydı. Prenses Yu, adamlarım aşağıda bekliyor. Prenses Yu senin için şahitlik edebilirler. Demek o, meşhur Prenses Yu sensin. Gerçekten çok zekice. Ben de senin için şahitlik edebilirim. Sonuçta ben de mağdurlardan biriyim. Sizin zahmet etmenize gerek yok. Kız kardeşime kendi desteğimi kendim veririm. Jirong, şu ikisini yakala, Dali Tapınağı'ya götür. Ve onları güzelce sorgula. Anlaşıldı efendim. Yürü. Madem vakit bu vakit, her ne kadar bu Tangzi'nin bir tuzağı olsa da bu durum tam istediğim gibi. Herkes tanıştığına göre hep birlikte büyük bir iş konuşalım. Prenses Yu bana söz vermiştin. Yoksa tohumlar ya da ulaşım konusunda bir sorun mu var? Şimdi tam zamanı. Ekime daha çok var. Sarayın işleyişi ise çok karmaşık. Bu yüzden Nanfeng Escort Kurumu'nun tohumları önceden sevk etmesini istiyorum. Şu an sarayda tohum nereden çıktı? Veliaht Prens satın aldı. Elbette genç efendinin boş araba taşımasına izin vermem. Jin devleti de ne kadar? Ejder dili otu varsa hepsini istiyorum. Ejder dili otu, Jin devleti de bolca bulunur. Sığırlar bile yemez. Prenses Yu, senin buna ne ihtiyacın var? Bunu daha önce duymuştum. Ateş düşürmeye ve zehir atmaya yararmış. Fakat etkisi hafif olduğundan günlük kullanımı oldukça azdır. Prenses Hazretleri, neden bu kadar çok stok yapıyorsunuz? Çünkü güneyde yakında büyük bir salgın başlayacak. Bu salgının tedavisindeki en temel bileşen ise ejder dili otu. Salgın mı? Bunu nereden biliyorsun? Gökyüzünü izleyip bunu hesapladığımı söylesem, ikinci prens bana inanır mı? Bazı bilgelerin gök hareketlerini izleyerek doğal felaketleri ve olağanüstü olayları önceden görebildiğini ben de işittim. Jin devletinin tohumları, genç efendinin kargosu ve halkımız için gelecekte bu ilaçlar sayesinde yeni bir umut olacak. Hepimiz istediğimizi alacağız. Pekala. Prensesin dediği gibi olsun. Prenses Hazretleri çok öngörülüsünüz ve çok kararlısınız. Bu işi Chu kabul ediyor. Madem anlaştık, ben size artık eşlik etmiyorum. Kendi yolunuza devam edin. Veliaht Prens abi. Baba, hepsi Ziji'nin hatası. Ziji'yi onlara iyi terbiye veremedi. Hizmetçinin böyle bir şey yapacağını hiç düşünmemiştim. Seni mahcup etti. Mahcup olduğunun farkında mısın bari? Seni uğursuz, sen yok musun sen? Bunun için nasıl Zizi'yi suçlayabilirsin? O hizmetçi her şeyi itiraf etmedi mi? Sırf efendisinin hakkını aramak için. Efendisine hakaret eden o iğrenç ikiliyi cezalandırmak istemiş. Senin dediğine göre bu hizmetçi çok sadık biri ve onu ödüllendirmemiz mi gerekiyor? Of! Kadın zaten gitti.
Bari ailesine biraz tazminat parası verilsin. Aptal. Bu yalana sen inanıyor musun? Eğer her yeri parayla temizlemeseydim, Tangji sağ salim dönebilir miydi? Baba. Lütfen kızma. Benim hatamdı, Zizihiyun hatası. Sadece Zizi, abin o kadın tarafından tuzağa düşürüldüğünü gördüğünde onun intikamını almak istemişti. Ancak o kadının bu kadar kurnaz ve sinsi olacağını bilemezdi. Önceki hayatımda Tang Rui denen o canavar neye söz verirse versin, ne kadar zor olursa olsun mutlaka yapardı. Abi, Zizi beceriksizin teki. Zizihi'yi suçlama, asıl o kadını suçla. Zizizi gibi birisi normal bir kadın sayılır. Tang Rui ise asla bir kadın sayılamaz. Iksueyu'yu tamamen bitiremesem de Düxe'nin herkesin önünde itibarını kaybetmesi hiç de fena sayılmaz. Bunlar önemli değil, baba. Oğlun olarak şu an elime bulunmaz bir fırsat geçti. Lütfen hemen tüm aile servetini kullanarak bol miktarda ejder dili otu satın al. Ejder dili otu mu? O da neyin nesi? Neden onu alıyoruz? Bilgin bir dostum var. Güneyde büyük bir salgın çıkacağını haber verdi. O vakit geldiğinde bu ilaca olan ihtiyaç artacak, fiyatı ise yüzlerce, binlerce kat yükselecek. Şimdiden stoklarsak, zamanı gelince büyük kar elde edebiliriz. Geçen gün güneyden sel baskınları rapor edildi. Su felaketinden sonra genelde salgın hastalıklar baş gösterir. Verdiğin bu haberin doğruluğundan emin misin? Buna şüphen olmasın baba. Baba, inan bana. Kahya, genç efendinin söylediklerini duydun. Gidip Nanfeng Escort Kurumu ile görüş, işlerini her zaman en sağlam şekilde yürütürler. Emredersiniz efendim. Tek oğlum sensin. Gelecekte bu mülk tamamen senin olacak. Eğer azimli olursan, baban olarak seni her zaman desteklerim. Merak etme baba. Oğlun senin, gurur kaynağın olacak. Gerçekten başarabilir mi? Hiç sanmam. Efendim, Nanfeng Escort Kurumu diyor ki, konaktaki tüm siparişleri reddediyorlarmış. Ne? Bu da ne? Nasıl olur? Yu abla, senden ayrılmak gerçekten çok zor. Saray konseyine döndüğümde babamdan buraya mutlaka tekrar elçi göndermesini isteyeceğim. Yoluzun, kendinize iyi bakın prenses. Prenses Aleşan, git ve eşyaları kontrol et. Bilmediğimi sanma. Sırf beni başından salmak için yapıyorsun. Benim duymamam gereken ne konuşacaksınız? Jindu'nun gerçekten birkaç sözü var. Prenses Yu ile konuşacak. Zekisiniz, cesur ve stratejiksiniz. Derin Saray hapishanesinde kapalı kalmanız gerçekten yazık. Bizim Jin devleti topraklarımız geniştir. Prenses Yu gibi yükseklerde uçan bir kartal için daha uygundur. İkinci prensin bu sözleri beni kendi tarafınıza çekmeye mi çalışıyorsunuz? Hayır. Demek istediğim Dafeng ve Jin devleti arasındaki bu evlilik ittifakı için Prenses Yu bu birleşmeye razı mısınız? Harika. Ne harikası. Dafeng'in prensesi asla bu evlilik ittifakına muhtaç değildir. İki ülke arasındaki barışı bu şekilde mi sağlayacağız? İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler karşılıklı yarara dayanır. Hiçbir kadının mutluluğunu feda etmeye gerek yoktur. İkinci prens, bu konuyu bir daha açma. Bu söylediklerin kulağa çok hoş geliyor. Bir prenses olarak bunu takdir ettim. Hatta ben burada kalıp senin veliaht prensesin olayım. Bunu gönüllü olarak söylüyorum. Veliaht prens bu kadar yakışıklıyken her ne kadar aksi bir tip olsa da hiç sorun değil. Yeter ki ben Yu ablayla beraber olabileyim. Saçmalamayı kes. Kusura bakmayın veliaht prensim. Kardeşimi hemen ülkemize geri götürüyorum. Yu abla, sakın unutma. Beni mutlaka ziyarete gelmelisin. Prenses Yu, Genç efendi Chu, resmiyete gerek yok. Bu defa Jin devleti elçilerine eşlik ederken size zahmet olacak, lütfen dikkatli olun. prenses içiniz rahat olsun. Her şey tamamen sizin emirlerinize göre hazırlandı. Fakat
Fakat bir husus daha var. Size hatırlatmam gereken Prenses Zhen Guogong Malikanesi de gizlice ejder dili otu satın alıyor. Koruma için Nanfeng Escort Kurumu'yu istediğinde reddetmiştim. Sadece bilmiyorum, bu durum sizin büyük planlarınızı bozar mı? Anlaşılan Tang Mu sonunda dayanamadı ve harekete geçti. Korkarım ki amacı yardım etmek değil, fırsatçılık yaparak büyük bir kar elde etmek. Daha fazla bir şey söylemene gerek yok. Genç Efendi Chu. Genç Efendi Chu, sen sadece bu sevkiyatı korumaya odaklan, gerisini bana bırak. İçiniz rahat olsun, prenses görevimi layığıyla yerine getireceğim. Chu Zhenhong'in reddetmesi tam vaktinde oldu. Yoksa Nanfeng Escort Kurumu'nun itibarı mahvolacaktı. Sıradaki planın ne? Malları ele geçireceğim. Kaç kişi lazım? Veliaht Prens abi. Nedenini sormayacak mısın? Tang ailesinin mallarına el koyarken bir de neden mi sormam gerekiyor? Sana söylemiştim. Yaptığın her işte senin arkandayım. Veliaht Prens abi, sen çok iyisin. Fakat Tang mı ülkenin bu zor durumundan yararlanıp haksız kazanç elde etmeye çalışıyor? İstediğini yapmasına izin vermeyeceğim. Prenses, çok asilce davranıyorsun. Hep söylerim, bir gelini uzağa vermemek lazım. Olur da binlerce mil öteye gelin gidersen ve böyle işlere kalkışırsan ailen sana destek olamaz. Hayır. Hangi hanımefendi? Gelinin böyle işler için ailesinin yardımına ihtiyacı olur ki? Ayrıca bu sefer Veliaht Prens abinin desteğine gerek yok. Benim kendi adamlarım var. Hiç haberim yoktu. Ne ara kendine böyle sadık adamlar yetiştirdin? Onlar sadece sadık adamlar değil, can yoldaşlarım. Hepsi tek tek bulduğum güvenilir kişiler. Önceki hayatımızda omuz omuza çarpıştık. Bu hayatta ise savaş alanına gerek kalmadan başka bir hayat kuracağız. Sana söylemeyeceğim işte. Zhihi, şu Nanfeng Escort Kurumu denilen aşağılık tüccar beni reddetmeye nasıl cüret eder? Gerçekten nefret verici. Diğer küçük nakliyatçılar ise hiç güven vermiyor. Abi acele etme. Şimdi aklıma geldi. Anyuan Marquis'in evindeki abla Wen, onun dayıları da nakliyat işiyle uğraşıyor. Gerçi adları Nanfeng kadar duyulmamış olsa da arkalarında markizlik olduğu için muhtemelen güvenilirdir. Gerçekten mi? Abla Wen'le aram çok iyidir. Bu kadarcık yardımı mutlaka yapar. Belki ücret bile almazlar. Güzel. En kritik anda. Yine Zhihi bir çare buldu. Bak işte. Gerçek asilzade dediğim böyle olur. Çevresi geniştir. Bazıları gibi değil. Sadece kılıç sallamayı bilir. Bir sorun olduğunda da mecburen her şeyi kendisi halletmeye çalışır. Abiye yardım edebildiysem bu bana yeter. Wen Shuhua, Veliaht Prens tarafından dili kesildikten sonra hırçın biri haline geldi. Üstelik Tang ailesinden de nefret ediyor. Sana düzgünce yardım etmesi imkansız. Tang ailesinin bu sevkiyatı yol boyunca hiç sakin geçmedi, karavan yönetimi çok ihmalkardı. Sadece taşıdığı şifalı bitkilere baktığımda sanki küçük hanım tarafından verilen ejder dili otu ile aynı değil gibi görünüyor. Gerçekten de aynı değil. Bu deniz lahanası çiçeği. Ne? Yoksa bir tuzak mı var? Bütün karavanı gizlice kontrol ettim. Tüm çuvalların içindeki her şey bundan ibaret. Görünüşe göre bu Tang Mu birileri tarafından fena kandırılmış. Otçular onun anlamadığını ve elinin de çok bol olduğunu görünce ona dış görünüşü çok benzeyen deniz lahanası çiçeği ejder dili otu niyetine satmışlar. O zaman hala bu yükü çalıyor muyuz? Hayır, çalmıyoruz. Sadece çalmamakla kalmayacak, aynı zamanda onu gizlice koruyacaksın. Tang Mu'nun bu sahte bitkileri mutlaka kendi deposuna koyduğundan emin olmalısın. Emredersiniz. Görünüşe bakılırsa bu genç efendi Tangü. Başkalarının oyununa getirmesine hiç gerek yokmuş, kendi ipini zaten kendisi çekmiş. Kesinlikle doğru. İşte ejder dili otu budur. Bunların hepsi birer servet değerinde. Dikkatlice sayın
ve sıkı bir şekilde koruyun. Emredersiniz. Yolculuk sorunsuz geçti mi? Yol boyunca 3 kez saldırıya uğrasak da herhangi bir tehlike yaşanmadan atlatıldı. Efendimiz uyardığı için üzerinde fazla durmaya gerek yok. Şunu söyleyeyim ki her şey yolunda gitti. Mallar sapasağlam ulaştı. Çok güzel. Gidin ve ödülünüzü alın. Unutmayın. Bu konuda dışarıya tek bir kelime bile sızmayacak. Majesteleri, güneydeki salgın hastalık hızla yayılıyor, ancak salgını tedavi edecek asıl bitki olan ejder dili otu tamamen tükendi. Halk korku içinde, durum çok vahim. Majesteleri, duyduğuma göre başkentteki eczanelerde bile ejder dili otu neredeyse hiç kalmamış. Şimdi ne yapacağız? Efendimiz, bir haber aldım. Söylesem mi söylemesem mi bilemiyorum. Zaman daralıyor, çabuk konuş. Duyduğuma göre Zen Guogong malikanesi son günlerde yüklü miktarda ejderha otu satın almış. Dük Zen bunları vermeyi kabul eder mi bilinmez ama bu otlar başkentteki bu büyük krizi çözebilir. Lanet olsun, tam da bu kritik anda bu nasıl ortaya çıktı? Neyse, para kazanamasalar da Muer'ün majestelerinin gözüne girmesini sağlayıp iyi bir itibar kazanmak da olur. Efendimiz, oğlum önceki gün gerçekten bir miktar ejderha otu ele geçirmişti. Zaten ben de bunları devlete sunacağımızı arz etmek üzereydim. Çabuk. Derhal Tang Mu'yu huzura çağırın. Majesteleri, satın aldığım tüm ejderha otlarını devlete bağışlamaya hazırım. Böylece bu salgını bitirebiliriz. Bu çok düşünceli bir davranış. Sadık Teban. Saray doktorları hemen otları incelesin. Majesteleri, bu ejder dili otu değil. Yalan söylüyorsun. Bu kesinlikle ejder dili otu. Bu gördüğünüz deniz lahanası çiçeği bitkisidir. Ejder dili otu bitkisine çok benzer, ancak etkileri birbirine zıttır. Eğer salgın hastalığa yakalanmış hastalar üzerinde kullanılırsa, hayat kurtarmak yerine hastalığın daha da kötüleşmesine sebep olur. Bay Tang, gerçek ilaçları vermeye kıyamadın da bu sahte mallarla mı durumu idare etmeye çalışıyorsun? Yoksa gerçek ilaçları saklayıp milli felaketten kar mı elde etmek istiyorsun? Majesteleri, lütfen gerçeği görün. Ben de o kötü niyetli adamlar tarafından kandırıldım. Seni gidi Tang Mu. Seni ülke için çalıştığını sanmıştım ama meğer sen bu durumdan çıkar sağlamaya çalışıyormuşsun. Yalanlarınla beni bile kandırmaya cüret ettin. Bunun cezasının ne olacağını biliyor musun? Majesteleri lütfen canımı bağışlayın. Ben bunların sahte ilaç olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bütün servetimi feda etmeye hazırım. Yeter ki gerçek ilaçları temin edeyim. Sen bunun sadece para pul ile çözülebilecek bir mesele olduğunu mu sanıyorsun? Baba, huzurunuza sunmak istediğim bir konu var. Ben salgın haberini alır almaz dört bir yanda şifalı otlar arattım ve Jin Devleti bölgesinde ejder dili otunun her yerde yetiştiğini keşfettim. Bu yüzden hemen vakit kaybetmeden Jin ülkesinin 2. prensiyle iletişime geçip yeterli miktarda şifalı ot satın aldım. Jin Devleti'nin şifalı otları iyidir ancak binlerce mil uzakta oldukları için mevcut yangını söndürmeye yetmez. Baba, senin ileri görüşlülüğün sayesinde ticaret yollarını açtın ve pazarları birbirine bağladın. Şifalı otların iksir haline getirilip askerler korumasına dağıtılması talimatını verdim. Böylece her durakta dağıtılarak vakit kaybını önledim. Görünüşe bakılırsa sınır bölgelerini Jin Devleti ile ticarete açmak gerçekten çok akıllıca bir kararmış. Veliaht Prens, bu yaptığın tam da istediğim şey. Majesteleri çok yaşasın. Veliaht, Prens gerçekten erdemli biridir. Baba, hala anlamadığım bir konu var. Bu yüzden Bay Tang'e sormak istiyorum. Güneydeki salgın başlayalı henüz birkaç gün oldu, fakat Bay Tang bir ay önceden bu şifalı otları stoklamaya başlamış. Bay Tang yoksa geleceği mi görüyor? Ben güneyde salgın çıkabileceğine dair tesadüfen bir duyum almıştım. Tesadüfen mi duydun? Saray hekimlerine bile ulaşmayan bu haberin Bay Tang'in kulağına tesadüfen gitmiş olması basit bir tesadüf mü? Yoksa senin bir planın mı? Majesteleri, lütfen bana inanın. Böyle bir şeye asla cüret edemem. Yoksa Tang ailesi sadece para kazanmak için salgını bizzat mı yaydı? Daha önceden ilaç biriktirmesinin sebebi demek ki buydu, her şey planlanmış. Sen... Majesteleri,
Ben ömrüm boyunca dürüstçe hizmet ettim. Oğlum sadece cahilliğinden başkaları tarafından kandırıldı. Yalvarırım merhamet edin. Xiu Shao hem başarımı elimden aldı hem de bu zor anımda beni sırtımdan vurdu. Lanet olsun. Jin devleti bölgesinde bu kadar bol ejder dili otu yetiştiğini nereden biliyordu? Kesinlikle Tang Rui ona yol göstermiş olmalı. Çünkü bu bitkiyi o tanıyor. Lütfen biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Abi. Abi iyi misin? Abi. Abi lütfen uyan. Abi. Abi. Ejder dili otu. Bu ejder dili otu. Şimdi onu senin için toplayacağım. Demek öyle Düksen. Evladına terbiye verememişsin, neredeyse büyük bir felakete sebep olacaktın. Bugünden itibaren unvanın geri alınıyor, maaşın 3 yıl boyunca kesilecek ve 1 ay boyunca ev hapsinde kalıp hatalarını düşüneceksin. Lütfunuz için minnettarım majesteleri. Tang Mu sahte ilaç depolayarak kötü niyetli olduğunu gösterdi. 50 vuruşla cezalandırılacak ve ömür boyu devlet memurluğundan men edilecek. Majesteleri lütfen merhamet edin. Ben suçsuzum. Majesteleri. Şunun ağzını kapatın, dışarı sürükleyin. İşe yaramaz pislik. Benim Tang ailesinin onurunu ayaklar altına aldın. Daha ejder dili otuyla deniz lahanasını bile birbirinden ayıramıyorsun. Bu konuda beni nasıl suçlarsın? Ben sonuçta hekim değilim. Bütün suç o açgözlü, köylülerin beni sahte ilaçlarla kandırdılar. Abi kımıldama artık. Yaranın açılmasından korkuyorum. Ve sen nasıl bir nakliye şirketi buldun böyle? İlacın sahte olup olmadığını anlamadan hemen satın mı aldınız? Baba, lütfen sakinleş. Ben sadece iyi niyetimle ağabeyin yükünü hafifletmek istedim. O güvenilmez kervanın nasıl sapasağlam geri dönebildiğini düşünürken meğerse Tang Mu en başından yanlış ilacı almış. Zaten kimse ona güvenmiyor. O da bu beklentileri boşa çıkarmadı. Senin derdin ne? Hani sen o Wen ailesinin kızıyla öz kardeş gibiydin. Küçücük bir işi bile halledemedin. Ama malların gönderilmeden önce hasarsız olduğundan emindim. Kimin aklına gelirdi bu ilaçların en başından beri sahte olduğu? Oğlum. Anne. Anne. Neden bu kadar kötü yaralandın? Tang Ji sadece ağlayıp sızlamayı bilir. Bu gibi durumlarda Tang Rui'ye güvenmek gerek. Olmaz. Hemen biraz hurmalı kek hazırla. Prensesi ziyarete git. Ona söyle. Babamın önünde benim için af dilesin. Fakat hiçbir akrabalığımız yok. Bize yardım eder mi dersin? Anne, senin bilmediğin bir şey var. O bir yetim. Kesinlikle çocukluğundan beri bir annenin hayalini kurmuştur. Ama o zaten kraliçeyi annesi olarak görmüyor mu? Pekala, sen sinirlenme. Hemen gidiyorum. Sen yaralarınla ilgilenip dinlenmene bak. İyice dinlen. Tang Rui, sen aileyi her zaman her şeyin üstünde tutarsın. Bu sefer de bizi çaresiz bırakmayacaksın. Prenses, bunlar kendi ellerimle yaptığım hurmalı kekler. Tat sana. Eğer beğenirseniz sizin için her zaman yapabilirim. Görünüşe göre Tang ailesi halkı aslında zevklerimi biliyormuş ama daha önce hiç umursamamışlar. Anne, hurmalı kek yemek istiyorum. Ben hurma tadından nefret ederim. O yüzden anne nilüferli çörek yap. Zizi nilüferli çöreği çok seviyor. Evet, haklısın. Rui, canım, huysuzluk etme. Nilüferli çörek daha lezzetli. Onlardan ye. Nazik teklifiniz için teşekkürler, Bayan Tang. Fakat ben hurmalı kek sevmiyorum. Haddimi aştıysam kusura bakmayın. Şimdi izninizle ayrılıyorum. Anne, durum nasıl? Prenses, bizim yerimize merhamet dilemeyi kabul etti mi? Prenses, hurmalı kek sevmediğini
ve bir daha getirmememi söyledi. Bu imkansız. Prenses en çok hurmalı keki severdi. Sen bunu nereden biliyorsun? Sahi ya. Abi neden o Prenses Yu hakkında bu kadar ilgili ve bilgili görünüyorsun? Zişi, çok fazla kurcalama. Yardıma ihtiyacımız vardı. Ben sadece ilgi duyduğu şeyi yaptım. Tang Rui nasıl olur da bu kadar acımasız davranıp Tang ailesiyle ilgilenmez? Hayır, olamaz. Annenin bunca emeğinin boşa gitmesine asla gönlü razı olmaz. Bu arada anne, lütfen iyi düşünün. Olağan dışı bir şey oldu mu? Tam çıkarken görevliden prensese bir rapor geldi. Her yerde aşevleri kurulması emredilmiş. Aşevi mi? Son zamanlarda güneyden gelen mülteciler peş peşe başkente ulaşıyor. Prenses bize bir fırsat sunarak hatamızı telafi etmemizi istiyor. Anne, çabuk aşevi kurulmasını emredin. Lapası bol olsun. Kaseler de kocaman olsun. Evladım, konağın parası çok azaldı. Acaba sen... Anne, şu durumda hala parayı mı düşünüyorsun? Pekala, pekala. Hemen gidip yapıyorum. Aşevi olmaz. Bu kadar kolay iyi bir ün kazanmasına izin veremem. Kraliçe Hazretleri, son günlerde başkentte güneyden gelen pek çok afetzede var. Prenses Yu ise çorba dağıtımına öncülük ediyor. Başkentin ileri gelen tüm aileleri de afetzedelere yardım etmek için çorba tezgahları kuruyorlar. Emrim yayınlansın. Bugünden itibaren saray harcamaları yarıya indirilecek. Artan parayı ise afetzedeler için kullanacağız. Çok merhametlisiniz efendim. Lianger nerede? 6. Prens kraliyet bahçesinde dinleniyor. Hadi gidip bir bakalım. Bu ses çok hoşuma gidiyor. Hadi bir tane daha kır. Prensim, bu batı bölgelerinden hediye gelen bir yeşim kesedir. Toplamda sadece 6 tane var. Seni gidi pislik. Söyledim ya. Ne istersem onu yaparım. 6. Küçük prens kardeşim. Ne büyük bir gösteriş böyle. Saygılarımı sunarım imparatorluk abi. Git. Başka bir kaseye su doldur ve başının üzerine koy. Eğer su dökülürse akşam yemeğini unut. Lianger. Anne, imparatorluk abi yemek yememe izin vermiyor. Kardeşine karşı gerçekten bu kadar sert misin? Anne, ben sadece 6. Küçük prens kardeşime terbiye veriyordum. Terbiye mi? Bence sen sadece çok kötüsün. Hiçbir kardeşine tahammül edemiyorsun çünkü. Onların senin yerini almasından korkuyorsun. Anne, lütfen kelimelerinize dikkat edin. Vaktiyle küçük Yüer seni kurtarmak için artık aramızdan ayrıldı. Hala burada yaşamaya nasıl cüret edersin? Madem beni burada istemiyorsunuz anne, izninizle ayrılıyorum. Lianger. İyi misin? Lianger. Yüer seni kurtarmak uğruna gitti. Şimdi burada durmaya ne yüzün var? Veliaht Prens abi. Seni üzen, can sıkıcı bir durum mu var? Otur bakalım. Ne zaman geldin? Sen tam şöyleyken, yani böyle davrandığın bir andaydı. Zay, başına ne geldi senin? Sana karşı hiç savunmam yok işte. Saray mutfağından yeni ekşi elmalı kek gelmişti. Tatsana. O zaman yine bayram edeceğim desene. Çok lezzetliymiş. Yüer, sana bir şey soracağım. Eğer biri benim acımasız ve merhametsiz olduğumu söylerse, sen... Bunu kim söyledi? Senin yerine ona haddini bildiririm. Nedenini sormayacak mısın? Sormayacağım. Hem bak,
Elmalı keki bu kadar çok seven bir prens nasıl kötü biri olabilir ki? Başkaları ne derse desin, ben sadece sana inanırım. İyi ki yanımda sen varsın. Geçen sefer sana aldırdığım o küflü pirinçler konusunda iyi iş çıkardın. Şimdi de senden yeni bir parti barut almanı istiyorum. Hanımefendi, afet yardımı için gelen o pirinçlerin kötü çıkmasını anlarım da bu kadar büyük miktarda barutu alıp ne yapacaksınız? Üstüne vazife olmayan şeyleri sorma. Ama bu yük oldukça ağır. Mahzende saklamak da pek güvenli değil. Başka birine mi danışsanız? Abimin doğum günü yaklaşıyor. Onun için büyük bir havai fişek gösterisi hazırlamak istiyorum. Dük Köşk'ün kızı olarak ne gibi tehlikeli bir işim olabilir ki? Doğru söylüyorsunuz. Tamam, bu kulunuz hemen hanımefendi için hazırlıklara başlıyor. Gizli tutmayı unutma. Emredersiniz. Duyduğuma göre Efendimiz Anyuan Marki malikanesiyle anlaşmış bile küçük hanımı oraya gelin verecekmiş. O markiz 50 yaşından fazla. Üstelik hali hazırda 3 yetişkin oğlu var. Küçük hanım zaten evlatlık alınmış sahte bir kız evlat, refah içinde yaşayabiliyorsa yatıp kalkıp dua etmeli. Hem zaten kendisi Markiz Konağı'nın kızıyla iyi arkadaş değil mi? Şimdi resmen akraba olacaklar. Tang ailesindekiler gerçekten kötü kalpliymiş. Beni siyasi bir evlilik için kullanmak istiyorlar demek. Madem öyle, tüm ailenizi erkenden bu dünyadan göndereceğim. Tang ailesi son zamanlarda oldukça hareketli. Sadece Anyuan Marki Malikanesi ile bir evlilik ittifakı kurmayı düşünmüyorlar. Aynı zamanda Tang ailesinin en büyük oğlu için bir doğum günü ziyafeti düzenlemeyi, çok sayıda konuk çağırmayı planlıyorlar. Hatta Veliaht Prens'in malikanesine bile davetiye gitti. Doğum günü ziyafeti mi? Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Teveccühünüz. Teşekkür ederim Zeci. Gelin Baba, anne. Lord Wang'in şerefine içelim. O sizin içkinize bir şeyler kattı. Bu da ne? Nasıl olur? İçkiye nasıl bir şeyler katabilirsin? Neden böyle bir şey yaptın? Bunu nasıl yapabildin? Bu çok insafsızca. Gerçekten çok kötüsün. Sen bir suçlusun. Zihizhi. Zizhi. Zihizhi. Seni kötü kadın. Neden Zirşin gitmesine sebep oldun? Onun ailemizle bir husumeti var. Size zarar verecek. Neden giden sen değildin? Yüer doğum günü ziyafetine mi merak saldı? Veliaht abi, doğum günü ziyafetine beni de biraz eğlenmem için götürebilir misin? Elbette. Gelin. Cevap yazın, benim vakti geldiğinde hediyemle bizzat orada olacağımı söyleyin. Şimdi çıkabilirsin. Görmek istiyorum. Bu hayatta benim engelim olmadan Tangji daha ne numaralar sergileyebilecek? Majesteleri bugün özellikle yardım çadırları kuran memurları övdü. Bizim çadırımız erkenden kurulmuştu, öncü olma şerefini taşıyoruz. Ancak sonradan bazı afetzedeler olay çıkardı, ikram ettiğimiz aşın bayat ve ekşi olduğunu söylediler. Şu hadsiz halk işte. Sadaka alıp yemeği beğenmiyorlar. Sürekli bir kusur buluyorlar. Bence sadece tazminat koparmaya çalışıyorlar. Bereket versin ki majesteleri bizi suçlamadı, saraydaki görevime dönmeme izin verdi. Senin bu doğum günü ziyafetine pek çok soylu dostu davet ettim. Veliaht Prens bile gelerek bizi onurlandıracak. Bu kez kesinlikle elinden gelenin en iyisini yapmalısın. Veliaht gelmeyi kabul ettiğine göre, muhtemelen Tankrui benim için birkaç güzel söz söylemiştir. Ailesine değer verdiğini biliyordum. Görünüşe göre annemin hala bağlarını sıkı tutması gerekiyor. Böylece her şey çok daha kolay olacak.
Küçük dinleniyor mu? Duyduğuma göre Bayan Tang bir süre önce bolca yardım dağıtmış. Bu gerçekten takdire şayan bir iyilik. Mahcubum efendim. Fakat ne zaman oradaki mağdur çocukları görsem aklıma hemen zavallı kızım geliyor. Bayan Tang, bahsettiğin şu evlatlığın mı? Sizden saklayacak değilim efendim. 15 yıl önce bir kız bebek bekliyordum. Zavallı çocuk daha doğduğunda o artık yoktu. Tüm bu yıllar boyunca ne zaman aklıma gelse yüreğim parçalanıyor. Demek böyle şeyler yaşandı. Bayan Tang başın sağ olsun. İşte bu yüzden ne zaman genç kızlar görsem onlara karşı bir sevgi duyuyorum. Özellikle de Prenses Yui'yi gördüğümde Ben de bu kızın çok cana yakın olduğunu düşünüyorum. Onu her gördüğümde kendime yakın hissediyorum. Hatırlıyor olmalısın. Kız kardeşimin de bir prensesi vardı. Ah, zavallı yavru henüz 4 yaşındayken gitti. Küçük Yu'yu gördüğümde sanki onu eskiden tanıyor gibi hissettim. Onun gözleri o çocuğun gözleriyle neredeyse tıpatıp aynı. ne büyük tesadüf. Kraliçe ve kız kardeşi saraya aynı anda girdiler. Kardeşi Asileş unvanını aldı ve büyük ilgi gördü. Veliaht Prens ile aynı gün doğan bir kızı oldu. Prenses 4 yaşındayken, Veliaht Prens'i kurtarmak isterken, suya düşüp hayatını kaybetti. Asileş büyük bir keder içindeydi, kısa süre sonra o da aramızdan ayrıldı. Kraliçenin bana karşı neden böyle özel davrandığı anlaşıldı. Anlaşılan bu dünyada hiçbir sevgi gerçekten sebepsiz değilmiş. O vefat eden prensesin adı Yui'di. Yu ne? Sadece bu gözler yüzünden mi? Bu yüzden mi bana böyle bir isim verildi? Prens abi. Yıllardır bana olan tüm o ilgin sadece başka birinin eksikliğini telafi etmek için miydi? Neden bu kadar çok içtin? Veliaht Prens abi. Yıllar önce beni kurtarman bu gözler yüzünden miydi? Sen bu asılsız dedikoduları nereden duydun? İçmeyi kes artık. Kalk hadi. Yürü. Neden içki testesine sarılmış uyuyorsun? Ver şunu bana. Hayır. Ver onu. Önce onu bana ver. Ayıldın mı? Veliaht Prens abi. Bütün gece burada mı oturdun? Evet. Bence bazı şeyleri açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Böylece birileri arkamdan aptal gibi sarhoş olmaz. Veliaht Prens abi. Seni o toplu mezarlıkta kurtardığımda sebebi gerçekten bu gözlerdi. Bu gözler bana sahibinin yaşamak istediğini söylemişti. Benim gibi biri aslında soğuk bir kalbe sahip. Asla kimseye karşı suçluluk hissetmem. Seni kurtarmamın sebebi ne prenses kardeşime benzemen ne de imparatoriçe annemi mutlu etmekti. Sadece senin yaşama arzun beni etkiledi. Peki neden adımı Yu'el koydun?
O zamanlar daha çok küçüktüm. 5 yaşındaki bir çocuktan ne kadar karmaşık bir isim bulmasını bekleyebilirsin ki? Hepsi bu kadar mı? Senin için endişelendim. Küçükken bünyen çok zayıftı. Küçük bir pamuk yumağı gibiydin. Acı ilaçları bile şikayet etmeden içer, yetişkinlerden daha çok çalışırdın. Merak ediyordum, bu kadar inatçı bir çocuk büyüyünce nasıl biri olacak diye. O acılara ve kötü ilaçlara hep dayandım ama. Her bir meyve şekeri ye diyen şu Shao'nun şefkati. İnsanın kalbini çok daha fazla acıtıyor. Haklısın, harika birisin. Artık sağlıkla büyüdüğün için çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. O toplu mezarlıkta karşılaştığım kişinin sen olmasından dolayı. Majesteleri Veliaht Prens ve Prenses, Prenses Heyu bizzat gelmişler. Sizleri bu mütevazı evde ağırlamak büyük bir onurdur. Pekala. Bugün Bay Tank'in doğum günü. Bu yüzden tebriklerimi iletmeye geldim. Bu Veliaht Prens ağabeyin Bay Tang için getirdiği doğum günü hediyesi. Çok teşekkür ederim Veliaht Prens. Teşekkür ederim prensesim. Bunu kesinlikle en kıymetli hazinem gibi saklayacağım. Buyurun. Bu çok güzel. Hadi kadehleri doldurun. Tangji, aynı taktikleri defalarca kullanıyorsun. Gerçekten hiç yaratıcı değilsin. Şinger, onun peşinden git. Ne yapmaya çalıştığını kontrol et. Tüm yaptıklarını tek tek Veliaht Prens'e bildir. Anladım efendim. İkinize de afiyet olsun. Veliaht Prens, biraz rahatsızım. İzninizle birazdan döneceğim. Tamam. Neredeyse çok önemli bir şeyi unutuyordum. Zararı yok, önemi yok, sorun değil. Düksen, Bay Tank neden bu kadar uzun süredir gelmedi? Oğlum biraz fazla kaçırmış, lavaboya gitti. Veliaht Prens, bir emriniz mi vardı? Bugün getirdiğim hediye, önceki hanedanın resmi fırınlarında üretilmiş bir porselen, yani bir bahar dağı vazosu. Onu tüm konuklarla beraber görmek isterim. Bu vazonun şöhretini çok duymuştuk. Sayenizde Veliaht Prens, ufkumuz genişleyecek. Hemen birini gönderip aldırıyorum. Gerek yok. Az önce Bay Tank da söyledi, vazoyu odasına yerleştirip, gece gündüz hayranlıkla seyredecekmiş. Sanırım vazo odadadır. Herkes beni takip etsin, oraya gidelim. Bu ne rezalet. Şu Tank malikanesinin kızı değil mi? Nasıl olur da? Gözlerimizi başka yöne çevirelim. Bakmayın. Açılın, açılın, açılın. Seni arsız şey. Sırf Marquis Anyuan ile evlenmemek için nasıl olur da böyle aşağılık bir yöntemle kendi ağabeyine zarar verirsin? Hem de benim odamda. Senin nankör. Anne bana iftira atılıyor. Sadece fazla kaçırmışım, ayılmak için buraya geldim. Abimin neden burada olduğunu bilmiyorum. Birisi kesinlikle bana tuzak kurdu. Anne, Zisi'yi suçlamayın. Hepsi benim suçum. Çok fazla içtim ve bir hata yaptım. Gönüllü olarak Zeishey'in sorumluluğunu alacağım. Gönüllü mü? Ama bu büyük bir günah. Çıldırmış olmalılar. Herkes yanlış anladı. Tangji benim, yani Tang ailesinin kızı değil, onu 10 yılı aşkın bir süre önce evlatlık olarak aldım.
İkisi sadece kağıt üzerinde kardeş gibiler. Muer, aklın başından aldı o senin. Siz delirdiniz mi? Başkentteki bunca insan, bizim Tang ailesi, ailemiz hakkında ne düşünür? Hiç beklemezdim. Bugün garip bir kadere tanıklık ediyoruz. Tangji, abim U'yu seviyor ve onunla evlenmeye razı. Lütfen majesteleri buna izin verin. Lütfen izin verin majesteleri. Ben, yani Tang Mu, gönüllü olarak Zizi ile evlenmek istiyorum. Tang ailesinin kızı ve genç efendi Tang, birbirlerine derin bir aşk besliyorlar. Bence onların evlenmelerine izin verilmeli. Böylesi en iyisi. Tang Mu ve Tang Ji, birbirine yakışan bir çift gibi görünüyor. Uygun bir günde evlenilsin. Teşekkürler majesteleri. Lütfunuz için teşekkür ederim majesteleri. Kalkabilirsiniz. Rui hala beni, yani ağabeyini önemsiyor olmalı. Geçmişte yaptığı gibi kalbimi kırdığına kesinlikle pişmandır. Tang Mu, Tang Ji'nin ona ilaç verdiğini bildiği halde bile bile bu saçmalığı kabul etti. İşte gerçek aşk. O halde ben de sizin kaderinizi birbirine bağlarım. Veliaht abi, haydi biz gidelim. Ne büyük günah. Ne büyük utanç. Geçmiş hayatta, sırf bu olay yüzünden Tang Mu benden nefret etmişti. Bu kez olayları biraz körükledim. Şimdi göreceğim Tang Mu. Canı pahasına istediği o kadının onu nasıl yok edeceğini izleyeceğim. Şuna bak, ne saçma bir iş bu böyle. Eğlendin mi? Tabii ki. Hem de çok. Sevenler sonunda birbirine kavuştu. Ne kadar kutlu bir olay. Önceden benim Tang malikanesine gideceğim haberini yayıp beni basmaya giderken tüm konukları da beraberinde getirdin. Tüm bu kargaşayı neden çıkardın? Bana bir anlatır mısın? Neden mi? Çünkü iyi kalpli biriyim. Baksana, birbirlerine öyle bir tutulmuşlar ki ölüp ölüp diriliyorlar. Onlara bir iyilik yapmam gerekirdi, değil mi? Bu yaşta sen aşkın ne olduğunu ne bilirsin? Şüphesiz aşk hakkında ağabeyden daha çok şey bildiğim kesin. Tamam. Madem öyle yapmak istedin, sana uyacağım, sonuna kadar yanındayım diyelim. Ama şunu da söyleyeyim, senin bu cesaretin iyice artmaya başladı. Görmemen gereken şeyleri merak etme. Beni anladın mı? Peki abi, madem bu kadar bilgili herisin, söylesene aşk nedir? Aşk. Bir ömür boyu onun esenliğini korumaktır. Aşk, kimsenin onu en ufak bir şekilde ezmesine izin vermemektir. Aşk, o birini cezalandırmak istese bile, onun arkasını toplayıp korumaktır. Abin kalbinde sevdiği biri var mı? Bir çocuk neden bu kadar çok soru sorar? Şu an resmen utandın. Eve döndüğünde hemen uyu ve olay çıkarma. Abi resmen utandı. Hatta sorudan kaçmaya başladın. Yuer'a söyler misin? Sen. Neyi merak ediyorsun? Yoksa bir gence mi aşık oldun? Söyle bana, seni evlendireyim. Abi neden bir çöp çatan gibi davranıyor? Ben senin bu dünyadaki tek akrabanım. Evlilik işlerinle haliyle benim ilgilenmem gerekir. Söyle bakalım. Abi, bak yaban kazına ne güzel vurdum değil mi? Büyüyüp evlendiğinde başlık paranı ben hazırlayacağım. Başlık parası kalsın. Hadi dağdan inelim. Abi bunu senin için pişirecek güç toplamanı sağlayacak. Abi, bak. Veliaht Prens abi, bu başkentteki gece pazarı tıpkı bir rüya gibi çok güzel. Eğer sevdiysen, bir dahaki tatil gününde seni yine getiririm. Çok fazla rüya görünce gerçeklikten kopuyor insan. Sözleşelim. Bundan sonra her yıl Fener Festivali'nde. Fenerleri izlemeye hep birlikte gelelim. Tamam. Beni o büyüttü, bana öz kardeşi gibi davrandı. Onun bilmesine izin veremem. Masum sandığı kız kardeşinin aslında gizli duygular beslediğini.
Bu genç efendi Chu çok mert biridir. Üstelik oldukça zengin. Jin ülkesinin ikinci prensi de fena değil. Hala Yuel'le ilgisi var gibi görünüyor. Hatta benimle evlenmek istediğini bile söylemişti. Chu Zenhong mi? Chu Zenhong sadece kaba saba, görgüsüz biridir. Jindun ise sadece bir barbardır. Daha kaç erkek tanıdın ki iyiyi kötüyü nereden bileceksin? Peki abi sence kim iyi? Senin bu meselen üzerine ben de düşündüm. Henüz çok gençsin, deneyimin de oldukça az. Doğum yapmak kadınlar için adeta bir yaşam savaşıdır. Şu an aceleye gerek yok. 30 yaşından sonra düşünürüz. 30 mu? Evet, 30. 30'sa 30 olsun. Veliaht, Prens abi, hava karardı bile. Hala tapınağa gitmemiz gerekiyor mu? Bugün öğle vaktinde, İmparator babam dinlenirken, şiddetli bir baş ağrısı tuttu. Geceleri rahat uyuyamıyor. Benden koruyucu tılsım almam için tapınağa gitmemi istedi. Haklısın. İmparatorun sağlığı bu yıl. Yunsenk ne oldu? Efendim, yol kesenler var. Eğer akıllıysanız, değerli neyiniz varsa bırakın, size bir iyilik yapıp hemen işinizi bitireyim. Canınıza mı susadınız siz? Efendim, görünüşe göre 2 farklı grup var. Anlaşılan beni yok etmek isteyen pek çok kişi var. Veliaht Prens abi, sen burada dinlen. Yuel'de epeydir pası atıp kendini göstermemişti. Efendim, peşlerinden gidelim mi? Önce malikaneye dönelim. Emredersiniz. Peki ya bunlar ne olacak? Cezalarını kesin. Merhamet edin. Yalvarırım. Ağabey, merhamet edin. Lütfen bırakın. Yalvarırım yapmayın. Affedin. Bekleyin. Ben bu suçluyu bir yerden tanıyorum. Geçmiş hayatımda Tangji kendi hayatına son verdi. Babam beni acımasız davranmakla suçlayıp aile kuralları gereği 50 asker sopasıyla beni cezalandırdı. Vurun şuna var gücünüzle. Birkaç küçük askeri başarısı var diye kendini dünyanın efendisi sanıyor, ne babasına ne de abisine en ufak bir saygı duyuyor. Hepsi senin suçun. Dedim dedik tavrın yüzünden. Zehirsiye'nin gitmesine sebep oldun. Abini de küstürüp gönderdin. Tangrui, git ve abini geri getir. Eğer abinin başına kötü bir şey gelirse, bunun bedelini canınla ödersin. Keyfimiz yerinde. Bugün büyük bir vurgun yaptık. Bu küçük hanım da gerçekten güzelmiş. Onu genel eve teslim edersek mutlaka iyi bir paraya satarız. Efendim sana iletmemi istedi, yaşamaya devam et. Yuel'e ne oldu? Sensin. Ben mi? Gerçekten sensin. Ne olmuş bana? Veliaht Prens abim. Bu biraz ürkütücü oldu. Korkma, ben buradayım. Yünseng'i bağla ve gizli muhafızlara teslim et. İşini temiz bitir. Emredersiniz efendim.
Yüer. Bu eşkıya sürüsü tamamen vicdansız, insanları kötü yollara zorluyorlar. Eğer onları cezalandırmazsak daha fazla halk zarar görecek. Veliaht Prens abi. Yüer anlıyor. Ancak onlar sadece önemsiz piyonlar. Onların arkasındaki haydutlar, yağmalayan, masumlara zarar veren o kişiler, asıl bedel ödemesi gerekenler onlardır. Yüer her şeyi biliyorsun gibi görünüyor. Veliaht Prens abi, bu kez eşkıyaları etkisiz hale getirme işini Yüer'e bırakın. Vaktiyle kıl payı kurtulmuştum. Ertesi gün tek başıma gidip o sığınağı darmadağın ettim. Tekrar yapmak benim için çocuk oyuncağı. Herkes der ki eytara 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 eytara. Veliaht Prens gerçek bir bela. Bugün bakınca görüyorum ki Prenses Yu, asıl korkunç olan sizsiniz. Kendin hakkında böyle konuşmana izin vermeyeceğim. Senin cezalandırdığın her kişi hak ettiğini buldu. Benim masumları hırpaladığımı ve onlara zulmettiğimi sanmıyor muydunuz? Saçmalama. O dedikodulara göre zarar verdiğin söylenen tüm o kadınlar aslında bu eşkıyalar yüzünden hayatı kararan masum kızlardı. Siz onları sadece kurtardınız ve Nanjiang'e gönderdiniz. Onlara yeni bir hayat verdiniz. Jirong fazla konuşmaya başladı. Veliaht Prens. Abi, neden bu kötülüğünü sırtında taşıdığını anlamıyorum. Anlayamadığım şey neden herkesin sizden korkmasına izin verip bir canavar gibi göründüğünüz. Umurumda değil. Benim umurumda. Yüce Tanrım bana ikinci bir şans verdin. Tıpkı senin beni kurtardığın gibi. Ben de seni mutlaka kurtaracağım. Kimsenin sana zarar vermesine izin vermem. Hiç kimsenin. Tang Zi, mahzendeki barut fıçılarını farklı odalara yerleştirip, onun üzerinde yağ fıçısı daha almış. Sonra da su yoluyla konağın mutfağına sokmuşlar. Bu Tangji ne garip bir kadın. İnsan kendi düğün gününde nasıl böyle bir kargaşa çıkarır? Bizimkiler uzaktan izlesin. Onu durdurmanıza gerek yok. Ancak gelen misafirlerin bir suçu yok. Bir şey olursa önce insanları kurtarın. Peki efendim. Hayırdır? Düğünü izlemeyecek misin? Tang Mu sonunda muradına erdi ve sevdiğiyle evlendi. Haliyle beni orada görmek istemez. Ben sadece seyirciyim. Sahneye çıkmaya hiç niyetim yok. Baba, anne, kızınız nihayet intikamınızı aldı. Yang ailesinin borcunu ödeme vakti. Artık geldi. Bayan Tang, gerdek gecesi odanda olman gerekirken nereye gidiyorsun böyle? Yu, senin burada ne işin var? Hiç aranma. Senin o şoförün bugün çoktan yakalandı. Söyleyeceğin bir şey varsa Bayan Tang, gidince Dali Tapınağı'da Shaoqing Efendi ile konuşursun. Götürün bunu. Seni, Sen bir canavarsın. Yürü. sen bırak beni. Tang mu? 2 hayattır. İstediğin o hayırlı izdivacın sonucu şimdi böyle bitti. Memnun kaldın mı bari? Bu adama ne oldu? Neden her şey bu hale geldi? Baba, ben büyük işler başarırken izle beni demiştin. Şu Zhenguogong malikanesi ailesinden kaçan büyük beyin haline bak. Yazık ne büyük bir keder. Düğün eve yasa dönüştü. Dün gece gökyüzü kıpkırmızıydı. Patlamalar buralardan duyuldu, korkarım o konakta. Hayatta kalan kimse yoktur. Ne acı. Bana sorarsanız bu Tang Mu gerçekten çok şanslıymış. Barut ateşlendiği sırada tam da genç efendi Hu ailesi dışarıya kadar uğurluyordu. Gözüne girmek için onu yarım dönümlük arazinin sonuna kadar geçirdi. Böylece tesadüfen kurtulmuş oldu. Bazen bu dünyadan gitmek kolaydır. Zor olan ise yaşamaktır. Doğru söze ne denir? Bu Tang ailesinin büyük oğlu yeni evlendiği eşinin bütün ailesini yok ettiğini duymuş. Geri dönüp Tang ailesi malikanesine bakınca ana kapının önünde diz çöküp ağlamaya başlamış. Kaç kere baygınlık geçirmiş.
Efendim, düğün misafirlerinin hepsi güvende. Tang ailesi, ailesinden 30'u aşkın kişi, çeşitli yerlerinden yaralanmış olsalar da hepsi ek binaya yerleştirildi. Yüer, sen var ya, yine fazla merhametli davrandın. Yalnız şu var ki, Dük Hazretleri, çöken kirişlerin altında kalarak, başından ağır darbe aldığı ve vücudunda ağır yanıklar oluştuğu için kurtarılamadı, bu sabah son nefesini verdi. Veliaht Prens abi, majesteleri bu dava hakkında ne düşünüyor? Hükümdar öfkeden deliye döndü. Dahası yapılan derin inceleme sonucu ortaya çıktı ki bu Tang Zi denilen kişi aslında yıllar önceki hain Yang Xianling'in hayatta kalan tek çocuğudur. Yang ailesi mi? Yıllar önceki o davaya Dük Hazretleri bakmıştı. Öyle. Tang Ji her şeyi itiraf etti. Sadece intikam almak için yıllarca Tang malikanesi içinde gizlendiğini söyledi. Peki, majesteleri onun hakkında ne karar verdi? Cezası kesildi. Bay Tang, Ruyi, bana yardım etmeye geldin, değil mi? Rui mi? Rui de kim? Ruyi, neden? Neden her şey bu hale geldi? Ruyi, o zaman Tang klanıyı sen kurtarmıştın. Sen nasıl olur da? Meğer en başından beri Tang Zi'nin planını biliyormuşsun. Neden? Neden buna engel olmadın? Babam artık yok. Bay Tang, söylediklerin hiç mantıklı değil. Eğer sizin gibi bir çiftin bir araya gelmesine engel olsaydım, Bay Tang, o zaman benden nefret etmez miydin? Bu arada Bay Tang, düğün hediyeni. Henüz vermemiştim. Seni onunla son bir kez vedalaşmaya göndereyim mi? Tangji, sana bir hazineymişsin gibi davrandım. Bana bu şekilde mi karşılık veriyorsun? Ne istediysen sana verdim. Ne dilediysen yerine getirdim. Yine de yetmedi mi? Bunları söylemeye nasıl cüret edersin? Sizin Tang ailesi aileniz, Yang ailesi alemin sonunu getirdi. Verdiğin o kırıntılar yaptıklarını unutturabilir mi sanıyorsun? Kırıntı mı? Senin için soylularla çatıştım. Sırf senin yanındayım diye. Başşehirden bile ayrılmadım. Onca büyük başarı fırsatını geri çevirdim. Ben, senin kavgaların sadece kendi gururun içindi. Başarılı olamadın çünkü sen yeterli yeteneğe sahip değildin. Sen. Yang ailesi ailen suçlandığında, o dondurucu karın içinde seni alıp Tang ailesi konağına getiren bendim. Sana bir gün bile yokluk çektirmedim. Tüm bunları da mı unuttun? Eğer gerçekten değer verseydin, babanın Yang ailesi ailesine dokunmasına engel olurdun. Hiç değilse biraz merhamet edip o masum kadın ve çocukları bağışlardın. Gerçek yüzünü sonunda gördüm. O uysal ve nazik tavırların hep bir maskeymiş. Annem haklıymış. Sen nankör birisin. İyilikten anlamayan nankör bir cadısın. Gerçekten pişmanım. Seni Tang ailesi hanesine getirdiğim için çok pişmanım. Babama sebep oldun. Yetmedi. Rui'nin de gitmesine neden oldun. Sen her şeyin sorumlususun. Evet, her şeyin sorumlusu benim. Çoktan Yang ailesi üyeleriyle kavuşmuş olmalıydım. Yine de Tang ailesi hanesinden onlarca kişiyi de yanımda götürüyorum. Buna değer. Hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Henüz haberin yok mu? Zengogong malikanesini her ne kadar yakıp yıksan da, bizim ailemizden olan herkes kurtulmayı başardı. Sen ne dedin? Sen? Neden bahsediyorsun sen? İmkansız. O patlayıcılar varken nasıl kaçabilirler?
Olamaz. Hepsi yaşıyor diyorum. Hepsi sağ. Sen gideceksin buradan. Bedelini ödeyeceksin. Bedelini öde. Her şey bitsin artık. Majesteleri Prenses, hoş geldiniz. Bayan Tang, neden beni aramıştınız? Majesteleri, naçizane kulunuzun sizinle yalnız konuşmak istediği birkaç konu var. Bayan Tang, beni buraya çağırdın. Aslında ne söylemek istiyorsun? Muer, artık yok. O kötü kadın, elinde bir saç tokasıyla, Yani onların son bir kez görüşmelerine izin verdiğim için beni mi suçluyorsun? hayır, annen seni suçlamıyor. Muer bana her şeyi anlattı. Sen meğer benim o doğar doğmaz öldüğü sanılan kızımmışsın. Görülecek günün varmış. Böyle büyük bir kadere sahipsin. Korkarım ki Tang Mu'nun söyledikleri kendi suçunu çoktan temizlemiştir. Yuer, bunca yıldır. Seni çok özledim. Sana henüz hamileyken bir isim koymuştum. Adın Rui olacaktı. Elde edilemeyen her zaman en tatlı olanıdır. Geçmişte ya da şimdi fark etmeksizin bizim anne kız olarak kaderimiz hep eksikti. Bayan Tang, şehir dışındaki mülke gitmeni ayarlayacağım. Seninle ilgilenecek birilerini göndereceğim. Bir elin yağda, bir elin balda olacak. Muer gitti. Benim yaşamamın ne anlamı kaldı? Neden? Neden böyle bir şey yaptın? Bu Veliaht Prens abi. Yuer. Hekimi çağırın. Konuş benimle. Ekselansları, prenses aşırı kederden dolayı sarsıldı, yüksek ateşle birlikte kabuslar görüyor. Hemen bir reçete hazırlıyorum. Ne zaman uyanacak? Kesin bir zaman veremeyiz. 1-2 gün sürebilir, 1-2 ayda olabilir. Bu tamamen hastanın iradesine bağlı. Eğer uyanmazsa ikinizin de gözleri ebediyen kapanacak. Majesteleri, prensesin nabzı hala zayıf ve yüksek ateşi bir türlü düşmüyor. Geçtiğimiz 7 gündür bildiğimiz her şeyi denedik. Fakat prenses bir rüyaya dalmış gibi görünüyor ve uyanmak istemiyor. Defolun gidin. Veliaht Prensim, Denetim Kurulu arka arkaya 3 rapor sundu. 7 gündür sabah meclisine katılmadığınız için sizi eleştiriyorlar. Sarayda bu durum büyük yankı uyandırdı. Defol. Veliaht Prensim, İmparatoriçe hanımefendi saraya gelip hesap vermenizi istiyor. Bayan Tang'nin sizin konağınızda hayatına son vermiş olması, imparatorluk ailesinin itibarını sarsıyor. Bayan Tang neden benim konağımda canına kıysın? Bilmiyorum. Eğer Dali Tapınağı araştırmak istiyorsa bırakın araştırsın. Gerekirse bu işi benim bitirdiğimi varsayın. Daha önce pek çok kişiye bedel ödetmiştim. Bir tanesinin lafı mı olur? Efendim, hanımefendi de sadece... Defol dışarı. Emredersiniz.
Yuer. Okumayı pek sevmem, yazmayı da pek beceremem. Bana her şeyi açıkça söyleyebilir misin? Uyuyor gibi yapmayı bırakır mısın artık? Tabip şöyle diyor. Kendi dünyana dalmışsın ve uyanmak istemiyormuşsun. Seni orada tutan nasıl bir rüya ki bu? Beni de yanına alamaz mısın? Tangrui, çoktan gitmiş olman gerekirdi. He, ufaklık benim kardeşim olmaya ne dersin? Yuer. Yuer beni duyuyor musun? Yuer. Yuer. Beni hala tanıyor musun? Veliaht Prens abi. Veliaht Prens abi. Benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Sen Tang ailesinin talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden o kızıydın, değil mi? Ne zamandır biliyorsun? Tang ailesiyle ilgilenmeye başladığında şüphelenmiştim. Daha sonra o zamanlar seni terk eden ebeyi de buldum. Tang ailesine karşı hiçbir duygun kalmadı sanmıştım. Ama neden? Neden gözlerimin önünde bu kadar kararlı durdu? Neden bu kadar zorluydu? Tamam Yuer. Daha fazla düşünme. Hepsi geçti. Artık hepsi geçti. Kimliğin ne olursa olsun, bundan sonra yanında ben varım. Tamam mı? Tamam. Sadece bilincin kapalıyken geçen bunca gün içinde çok düşündüm. İkimiz de aile bağları zayıf insanlarız. Ama senin durumun farklı. Seni kendim için kendi ellerimle seçtiğim. Yegane yakınım olarak görüyorum. Daha önce ne yaşanmış olursa olsun, kimliğin ne olursa olsun, kim olursan ol, bundan sonra seni ben koruyacağım. Her şey bende. Veliaht Prens abi. Ben? Bu bana evlenme teklif ettiğin anlamına mı geliyor? Evet. Pekala. Majesteleri Veliaht Prens bir kadındır. 7 gündür saraya gelmiyor, devlet işlerini ihmal ediyor. Bu durum bir veliahta yakışan bir davranış değildir. Lütfen cezalandırın. Lütfen gereken cezayı verin. Beni böyle zorlayarak veliahtlığı feshetmemi mi istiyorsunuz? Majesteleri. Efendim. Majesteleri. Çabuk bir hekim çağırın. Majesteleri. Değerli bakanlar. Dün gece bu saatlerde imparator yatağında huzur içinde gitti. Şimdi ülke sarsılıyor. Dış düşmanlar pusudayken bir devletin bir gün bile başsız kalması mümkün değildir. Ben Doğu Sarayı'nın veliahtıyım. Tahtın yasal varisiyim. İmparatorluk tahtına geçip halkın yüreğini ferahlatmalıyım. Eğer hiçbir bakanın buna bir itirazı yoksa 3 gün sonra tahta çıkış töreni düzenlenecektir. Neden bu şekilde giyindin? Yuer, bugünkü taç giyme töreninde bir aksilik çıkmasından endişeleniyor. Senin yanında olursam içimin daha rahat edeceğini düşündüm. Küçük Yuer. Veliaht Prens abi, töreni yakından izlemek istediğimi farz et. Lütfen beni de yanında götür.
Benimle gel. Önceki hayatımda eski imparator yarım yıl daha hastalıkla boğuşmuş, Ixue Shao geçiş yapması için zaman kazandırmıştı. Ancak Ixue Shao tahta çıktıktan bir ay sonra beylerin baskınına uğramıştı. Dürüst insanlara zulmettin, senin yüzünden kaç yaşlı devlet adamı gitti. Tahtı bırak. 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 Ana kraliçe doğru olanı yapıp kendi canından vazgeçmiş ve onun işini bizzat bitirmişti. Sonrasında küçük imparator tahta geçti, devleti ana kraliçe yönetti. Majesteleri çok yaşa. Bir dakika. Elimde bir imparatorluk fermanı var. Merhum İmparator oğlum. Ixue Liang'ı veliaht tayin etti. Başvezir inceleyebilir. Bu fermanın merhum imparatora ait olup olmadığına bakabilirsin. Bu gerçekten de merhum imparatorun el yazısı. Mühür de kesinlikle sahte değil. Merhum imparatorun emri gereği tahta altı. Prens Ixue Liang geçecek. Kararları perdenin arkasından ben vereceğim. Tüm sadık taban devlet işlerini birlikte görüşecek. Madem merhum imparatorun fermanı var, o halde emirlere uymalıyız. Fakat merhum imparator bilincini yitirmeden evvel veliaht prensi görevden alacağını da söylemişti. Lütfen 6. Prens tahta çıksın. Herkes ödüllendirilecek. Herkese on binlerce altın verin. Ne kadar da güzel bir fermanmış bu. Tahmin ediyorum ki bu fermanı İmparator ağır hasta yatağındayken onu zorlayarak yazdırdın değil mi? Haddini bil. Merhum imparatoru mu sorguluyorsun? Yoksa beni mi? Anlamıyorum. İster ben olayım, ister Ixue Liang. Bu tahta kim oturursa otursun, sen yine imparatoriçe olacaksın. Sen buna layık değilsin. Senin yok olup gitmeni istiyorum. Kim imparatora karşı gelirse derhal cezalandırılsın. Sana ana kraliçem olarak saygı duydum. Her konuda sana boyun eğdim. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Sen bu imparatorluk makamına layık değilsin. Masum canlara kıydın. Gözünü hırs ve nefret bürüdü. Şahsi gönül meselelerin yüzünden devlet işlerini boşladın ve babanın kederinden yok olmasına sebep oldun. Senin gibi vefasız ve hayırsız birinin tahta çıkmaya ne yüzü var? Kulağa çok erdemliymişsin gibi geliyor. Eğer bugün gerçekleri öğrenmeseydim, korkarım ki bu saray büyük bir kavgaya sahne olacaktı. İmparatorluk hekimi. Sadık bir kulunuz olarak şahitlik edebilirim ki, rahmetli imparator kahrından gitmedi, yavaş etkili bir zehirle zehirlendi. Evet, İmparatoriçe Hazretleri bizzat bana o zehri hazırlamamı emretti ve onu babanızın tütsüsüne koydurdu. Başlangıçta bunu fark etmemiştim. Fakat bu zehir, Prenses Yu üzerindeki etkilerle tıpatıp aynı. Yalan söylüyorsunuz. Bu bana iftiradır. Babam için her gün o tütsüyü bizzat yakardın. O da senin ne kadar hamarat olduğunu söylerdi. Nereden bilebilirdi ki onun sonunu hazırladığını? İmparatoriçe Hazretleri, imparatorluk hekimiyim dedikleri doğru mu? Anlatsana anne. Konuş anne. Gerçekten merak ediyorum. Ne oldu da babamdan ve benden bu denli ölümsüz bir nefretle iğrendin? Neden mi? Çünkü baban hak etmişti, sen ise daha fazlasını hak ediyorsun. Onun yüzünden saraya hapsoldum. Etrafındaki o sayısız kötü kadına katlandım. Onun kalbi tamamen kendi kardeşimin üzerindeydi. Baban hayatımı kararttı ve bunu ödemeliydi. Bu topraklar sadece benim kendi oğlumun olmalıydı. Nedenini bilmek mi istiyorsun? Pekala. Bugün her şeyi anlamanı sağlayacağım. Çünkü sen asla benim oğlum olmadın. O zamanlar Song ailesinin 2 kızı olarak saraya birlikte girmiştik. Ama imparator o kötü kadına aşıktı. Daha fazla sevse ne yazar? Yine de beni imparatoriçe yaptı. O kadın ise sadece bir cariye olarak kalabildi. Onunla aynı gün doğum yaptım. Ama imparatorun seni veliaht prens yapmak için
Seni Yuer'le değiştireceği aklıma gelmezdi. Bu çocuk gerçekten çok seviliyor. Başkası için çocuk büyütmek ne komik. Ta ki Yuer suya düşüp gidene, o kadın da suçluluktan canına kıyana dek. İlk şu Eşao. Öz kızının sonunu getirdin. Cezalandırılmalısın. Ve baban senin tahta geçmen için elinden geleni yaptı. Feda olmayı bile göze aldı. Ama vasiyetini değiştirmeyi kabul etmedi. Neden? Neden ha? Seni sahtekar. Siz sadece onun size olan duygularını kullanıyorsunuz. O her şeyi planlayıp dikkatle hareket ederdi. Bugün ona zarar vereceğinizi gerçekten bilmediğini mi sanıyorsunuz? O kumar oynuyor. Onu büyüten üvey annesinin ona hala az da olsa değer verip vermeyeceğine dair. Bu annenin ona kıymayacağına dair bahse giriyor. İxiao asla kötülük yapmadı. Cezasını verdiği her kişi bunu hak etmişti. Halkı için çalıştı. Ama ana kraliçesi tarafından arkadan bıçaklanıp kötü bir üne mahkum edildi. Veliaht Prens ağabey, onca yıllık anne oğul ilişkisinde yaptıklarınız yetti. Prensesin durumu bir kazaydı. Artık bundan vazgeçin. Konuş bakalım. Ama artık hiçbir şeyin faydası yok. Ixu Eşao. Her şeyi hesaplayabildiğini sanıyorsun. Değil mi? Bugün bu sarayda yolun sonuna geleceğini hesaplayabildin mi? 50.000 asker sarayın etrafını sardı bile. Bugün hiçbiriniz buradan kurtulamayacaksınız. Majesteleri kraliçe, sizi koruma emri aldık. Bunların hepsi önceki hayatımda omuz omuza savaştığım generaller ama şimdi kandırılıp saraya zorla girmeye zorlandılar. General Liang, yıllar önce eski imparatorla sefere çıktığında seni korumak için dizinden okla yaralanmış ve sakat kalmıştı. Şimdi ise kılıcını onun soyuna mı doğrultuyorsun? Generalim, siz sadık bir aileden geliyorsunuz. 5 kardeşin de sınırları canla başla korudu. İç karışıklık çıkarsa sınırların ne kadar çabuk kaosa sürükleneceğini en iyi siz bilmelisiniz. Sus! Peki ya arkanızda sizi takip eden bu askerler size itaat etmelerinin sebebi kılıçlarını dışarıya, vatanlarını korumaya doğrultmaktı? Yoksa kılıçlarını kendi halkına yöneltip sonsuza dek lanetle anılmak için değil? Ekselansları Veliaht Prensi belirlediğinde su kanalları yaptırdı, hainleri cezalandırdı, haydutları yok etti, halka yemek dağıttı ve kimsesizlere sahip çıktı. 6. Prens ise henüz 8 yaşında. Eğer çocuk bir hükümdar gelirse, yönetim mutlaka yozlaşmış ellerin eline düşecektir. O zaman düşmanlar işgal ettiğinde, iç işleri karıştığında, sizler bu üniformanın hakkını verebilecek misiniz? Haber var. Jin devleti ve 2. prens bizzat 50.000 atlı süvariyle sınıra dayandı. Veliaht Prens'in başına bir şey gelirse hemen güneye ordu göndereceklerini bildirdiler. 2. prens ayrıca dedi ki, yalnızca Xu Shao hükümdar olarak tanıyorlarmış, eğer birisi ayaklanmaya cüret ederse, Jin devletin süvarileri korumaya hazırmış. Hepiniz duydunuz mu? Sahi ben neden bu cariye kızından daha aşağıymışım? Neden ama? Neden? Sadakatimiz her daim majestelerinindir. Padişahım çok yaşa, çok yaşa, 1000 yaşa. Veliaht Prens ağabey, senin hala ben varım. Ixueshao tahta geçtikten sonra ülkeyi büyük bir özveriyle yönetti ve huzur dolu şanlı bir devir başlattı. Saygıdeğer Sadık Teban. Saygıdeğer Sadık Teban. Dediğiniz her şeyden haberim var. Bu konuyu yarın meclisten sonra görüşeceğiz. Meclis dağılabilir. Beni kraliçesi yaptı, sarayda benden başkası yoktu. Daha sonra oğlumuz da aramıza katıldı. Anneciğim haksızlık ediyorsun. Ben de ana kadar saymadan sen gittin. Ama başla demiştin. Gidip babama şikayet edeceğim seni. Sanki bir tek sen şikayet edebilirsin, ben de ederim. Baba, annem bana kötü davranıyor. Kocacığım, asıl oğlum bana kötü davranıyor. Neden çocukla çocuk oluyorsun ki? Hadi git.
18 yıl sonra devlet işlerini Veliaht Prens'e devredip dünyayı gezeceğiz ve dünya işlerinden uzak kalacağız. Baba, anne, ben artık her şeyin üstesinden gelebilirim. İçiniz rahat bir şekilde gezebilirsiniz. Yuer. Bunca yıldır hep sormak istiyordum. Neden? Olacak her şeyi önceden biliyorsun. Ayrıca o zamanki dövüş yeteneğin, 10'lu yaşlardaki bir kızın asla sahip olabileceği bir şey değildi. Belki de bu bizim önceki hayatımızdan kalan bir bağdır. Önceki hayatta sen beni kurtarmıştın. Şimdi de sıra bende. Seni ben koruyorum. Kısacık şu ömrümüzde her şey bir sis perdesindeki görüntü, suda akseden bir ay gibi geçici. Yanımda sen olduğun sürece diğer her şey önemsiz. Geçmişteki tüm o kavgalar artık geride kaldı. Ömrümün geri kalanında sadece seninle el ele verip bu diyarları seyretmek istiyorum.